Selam arkadaşlar. Uzak diyarlardan günümüze uzanan bu destansı yolculukta. Tamam, olaya geçelim. Merhabalar. Hemen arka planda ben ayarları yapayım. Zaten toplanma anca sürer. Zaten bir toplanma da olmayabilir. Yayın açarken kimseye haber vermedim. Bakalım. Hemen bir ayarlamalarımızı yapalım. Yani toplanma da olmayabilir. Yayın açarken kimseye haber vermedim. Bakalım. Arifçim hoş geldin. Hemen müziğimizi geri alalım. Arif müziğin sesi çok mu? Çok olmasını istemiyorum çünkü. Müziğin sesi çoksa söyleyin lütfen bana ya da çok kısıksa ya da benim sesim de kısıksa onu da söyleyin. Hangisine biraz kısık mı açık mı nedir? Müzik yüksek. O zaman şöyle yapıyorum hemen. Şimdi nasıl? Bomba gibi konularla bugün karşınızdayım. Konumuz, içeriğimiz uzun. Video çekecektim normalde. Fakat gerçekten konular uzun. Canlı olmasını tercih ettim ama saat çok fazla uygun değil. Malum cuma iş çıkış saati. Herkes müsait olmayacaktır. Ben zaten şimdi birazdan linki de grupta arkadaşlarla paylaşacağım. Müsait olanlar katılır. Şimdi hemen bir linki atayım. Gelmek isteyen müsait olan arkadaşlarımız gelsin. Ondan sonra içeriğimize başlayalım. Ee,
gerçekten oyundan çok bomba açıklamalar geldi. T7, T8, yani T7 artık en güçlü olmayacak. T8, T9 vesaire gidecek. Arif atmış bile gruba. Ay eline sağlık ya Arif. Ya sen harika bir arkadaşsın. Gerçekten. Sana 99 doruk parası hediye edeceğim ben. Aa Cemre edecekmiş sana bak. Cemre yazmış. Tam ben dedim Cemre'nin içine doğmuş gibi Cemre ediyor. Herkes hoş geldi. Şöyle bir hedefimiz de koyalım. 2 saat, 3 saat sürebilir. Konumuz uzun. Sizlerin de katılımını istiyorum. Beraber sohbet ederek yapalım istiyorum. Arif'cim harikasın sen. Ellerine sağlık. 99 doruğunda Cemre yazmış, gönderecekmiş. Yoksa ben de gönderecektim. Bilgin olsun. Hatta 99 doruk ben yine sana göndereyim, hediye edeyim. Tamam mı? Cemre'nin dışında. Bir 99 da benden olsun. Onun dışında şöyle hemen bir evet, şimdik konu başlıklarımıza baktığımızda tabii bir güncelleme var. Öyle bir gerçek var. Ama ben güncelleme konusuna geçmeden krallıklarda neler oldu, bu göç neleri değiştirdi, ondan bahsetmek istiyorum. Bu arada arkadaşlar bomba gibi bir konuyla karşınızdayız. Onu da bir önceki videoda bahsetmiştim. Pazar oyun işbirliğiyle beraber linki de attım sohbete. Bir de burada ekstradan referansla mutlaka kayıt olun. Çekilişe de katılın. Çekiliş linki de var. Zaten profilime girdiğinizde çekilişi de göreceksiniz. Hatta şöyle göstereyim. Çok kısa. Hemen bir bakıyorum. Çok kısa ayarlamaları yapayım. Canlı yayın kazaları olmadan halletmeye çalışıyorum. Evet. Arkadaşlar profili buradan takip edebilirsiniz.
Buradan da katıl butonuyla da çekilişe katılabilirsiniz. Ama bu çekilişe katılabilmeniz için önce sohbette attığım linke tıklayarak kayıt olmanız gerekiyor. Benim attığım linkten kayıt olmazsanız bu çekilişe katılamıyorsunuz. Bilginiz olsun. 3 gün sonra da kazanan 4 kişi 920 TL'yi alacak. Ee, Yüksek kazanma oranınız çünkü 42 katılımcı var şu anda. Bilginiz olsun. Şimdi oyunumuza geri dönelim. Adem'den destek geldi. Adem çok teşekkürler. Adem desteklerini esirgemiyor. Hemen beğenimizi atalım. Onlara gireceğim Arif. Ya da önce şey konularını mı konuşalım? Bu güncellemeleri mi? Hani güncellemeleri konuşurken biraz daha kalabalık olalım istedim aslında. Hangisini konuşalım? Krallıklara mı bakalım? Evet, kaynağım bitti Arif. Restorasyon çok kaynak yiyor. Kaynak maynak kalmadı. Yok, savaş değil. Adem'den bir destek daha geldi. Ademciğim çok teşekkürler. Yenilik getirecek demiş Adem de. Doğru bu arada. Neden şöyle bir yandan doğru. Abi çok korkunç hesaplar var. Şimdi şöyle baktığımızda kendi krallığımızdan bakalım. Bu adamın yapacak başka hiçbir işi kalmıyor. Sıkılıyor. Bu da. Yani bu üst seviye oyuncuları da düşündükleri için mecbur getirmek zorundalar. Evet tabii ki hani biz onların hızına yetişemiyoruz ama bu adamlar da bir yerden bir noktadan sonra sıkılıyor. Geliyor, her şeyi açıyor. Elinde bir sürü hız oluyor. Harcayacak bir şey yok. Her şey full. Yapacak bir şey yok. Boş boş duruyor hızlandırmaları, kaynakları, araştırmaları. Onlar için de oyun mecbur bir yerden getiriyor. Bir de şöyle bir açı var. 2026 geliyor arkadaşlar. Yeni yıla giriliyor. Yeni yılda yenilik bekliyor insanlar. Hani mecbur olaraktan getirmek zorundalar. Bakın buradan hediye kodu geldi. Bak bunu unutacaktım az daha. Şöyle yapalım. Şuradan da şunu çekelim. Bu hediye kodunu da yazalım. Hediyemizi alalım mutlaka. Bunu daha ben de almadım. WhatsApp'ta paylaşılmıştı ama almadım. Kullanmışım ya. Almadım ama bir ara kullanmışım. Demek ki eski bir kod. Yeni bir kod değilmiş. Ama kullanmayan arkadaşlar kullansın. Splix vallahi hani şöyle çıta farkı artıyor. Zaten aslında çıta farkı çok fazlaydı. Yani bir Kraken'le şuradan da baktığımızda ya bu adamın abi kılıç kompu 55,5 milyon zaten. Yani 55,5 milyon. Bak yüzüğün iki tanesi 50, şurada 44'e çekmiş. Yani zaten fark çok. Bunu kapatmak için zaten senin benim gibi oyuncuların aylara ihtiyacı var. İşin gerçek yanı. Ha çok çok açılır mı fark? Biraz daha açılacak görünüyor işin gerçeği.
Ben de hani biraz erken buluyorum bu konuyu. Ama yenilik yapmazlarsa çok büyük oyuncuları da kaybederler. Bir de o açıdan düşünmek lazım. Yani iki taraftan da bakmamız gerekiyor konuya. Mecbur yapmaları gerekiyor. Artık şurayı bitirmeyen kalmadı neredeyse yani. Burada herkes sonda. Yani burası biteli çok oldu. Mor teknoloji açtık. Evet daha erken ama Krakenler bunu bitireli de çok oldu. Sadece şimdi sana bana göre yaparsa diğer adamları memnun edemez. Ya bir oyunda herkesi memnun etmek zaten çok zor. Milyonlar oynuyor. Ufak ufak getirirse daha sağlıklı olur. Yani mesela inşallah benim umudum T7, T8 geliyor da şuraya bir şey getirmesinler. Yani ikinci aşamanın üstüne kalkıp şurada üçüncü aşama çıkmasın. Ben ondan korkuyorum. Burada üçüncü aşama çıkarsa al başına iş bir de orada. Yani çünkü bu krakenler çok hızlı ilerleyecek. Yetişemeyiz ya. Hiç yetişemeyiz. Gerçekten çok zorlaşır bizim için işler. Adem'den özlü sözler geliyor. İnsan da eğer kendini geliştirmez ve olduğu kişiyi çok idrak edemezse bu dünyayı da ahiretinde kaybeder. Tek avantajı şu olabilir. Desteklerin için sağ ol Adem de bu arada. Arifçim de bak kesene bereket demiş. Şöyle bir şey var. Avantaj şu olur arkadaşlar. Benim nacizane önerim. Eğer tabii ki durumu olan için söylüyorum. Mecbur. Yani yapacak bir şey yok. Oyunu oynamak istiyorsak, bir gelecek düşünüyorsak, eğleniyorsak 2026'da paket fiyatları da artacaktır mutlaka. Her şeye zam geliyor. Kurlarda da bir değişiklik olacaktır diye düşünüyorum. Ve yılbaşı etkinliğinde gücünüz yetiyorsa yılbaşında mutlaka yeni yıla özel bir etkinlik gelecek. O gelen etkinliği en doğru şekilde değerlendirip alımları ona göre yapmak gerekiyor. Ben hatta şuraya indirim kodu da paylaşayım. Pazar oyun üstünde arkadaşlar. Şöyle yazayım. Şunu sabitleyeyim. Pazar oyun 3. Hatta bunu şöyle yapayım. Oyun gitti. Hemen ekranı getiriyorum. Çok pardon. Şöyle yapalım. Bu açıklamaya da yazalım indirim kodunu. Dediğim gibi kullanan mutlaka hani düşünen alımını bence uygun şekilde yapmak için son fırsatlar olarak düşünüyorum. 2026'da bence mutlaka bir fiyat artışı olur. Değişiklik gerçekleşir. Kur sabit kalmaz. Karate'nin Arthur'u görmedim Arif ya. Ya XB'de inan bak atlar ilk çıktı. Emin'le konuştum. Emin H ile. Ya dedim ki Emin dedim hani senin Kraken hesabın bir de yeni halini çekeyim. Olur dedi. Bak hiç haberim yok. Atlar da yeni çıkmıştı. Hani şuradan hatta açayım. Binek sistemi daha yeni geldi. Bir gün olmuştu. Olur dedi. İşte verdi. Girdim hesaba. Bir baktım. Abi adam hayvan araştırmasını burayı fullemişti neredeyse. Şuraya kadar falan şu an benimkinin hali kadardı yani onunki. Daha bir gün falan olmuştu. Yani Kraken adam zaten aylarca böyle beklemiyor.
Adem coştu, Adem çıldırdı. Adem neler yapıyorsun Adem? Adem üyelikleri dağıtıyor şu anda. Adem üyeleri özel çekiliş yapacaktım. Çekilişteki sayıları mı arttırıyorsun? Tatarım valla, canın sağ olsun. Adem'in gönlünden kopmuş. Arkadaşlar, ben katılanlara da özel çekiliş yapacaktım. Adem şu an sayıyı da arttı. Oradan hediye dağıtacaktım bu arada. Herkes şu an bildiğiniz listeye giriyor. Adem hepinizi alıyor. Şu an bu yayında olanlar yaşadı, coştu. Coşmaya da devam ediyor. Vallahi ben takip edemiyorum. Hediye üyeliklerinize izin verdim. Buna da verdim. Bu ona da verdim. Ee, Şu an katılan, bu canlı yayına katılan gerçekten coşmuş durumda. Ben bile hıza yetişemiyorum şu an. Ne diyeceğimi bilemiyorum. Adem'in gönlünden kopmuş durumda. Üye olan arkadaşlar bu arada mutlaka üyeleri özel içeriklerden benim zamanında şahsi kendi düşüncemle paylaştığım şeye erişebilirler. Tier liste. Bir de aynı şekilde şey var. Shorts videosu var. Onun dışında arkadaşlar Adem'im durmuyordu. Pazar oyunda alışverişlerinizi yaparken mutlaka bıraktığım referans linkini zaten mesajlara sabitledim. Oradan kaydolun. Hem oradaki çekilişe katılın, hem de aynı zamanda üyeleri özel yapılacak çekilişe de katılmış oluyorsunuz. Adem, katıl tarafında şu an 7 tane abone vardı. Ee, Sayende şu an bir aylık herkese hediye etmiş oluyorsun sanırım. Ben de takip edemedim işin gerçeği. Galiba bir ay herkese hediye ediyorsun şu anda.
Şu an coşuyor. Hemen oyunu açıyorum. Yani ne oldu Arif? Hani sana hediye gelirken şey mi oldu? Takılma mı oldu? Ne gibi bir durum oldu? Mehmet hoş geldin. Evet, güncelleme biraz hızlı geldi ama 2026'da bir şey olacağı netti. Şimdi sunucu birleştirmesi de olacak. Ee, Sunucu birleştirmesinde mesela içeriği hiç belli değil. Hani hangi sunucuları birleştirecekler? Acaba sadece düşük seviyedeki sunucuları mı birleştirecekler? Mesela işte 40'ı 42 hiç katmayacaklar mı? Ben onu merak ediyorum. Bence çünkü öncü krallıkları katmayabilirler. Sadece düşük olanları birleştirebilirler. Öyle bir düşüncem de var. Şimdi şöyle bir göçe bakalım. Kimler nerelere gitmiş? Hangi krallıklar ne kadar güçlenmiş? Önce ona bir bakalım. Adem kesene bereket bu arada. Gerçekten herkes adına da ben de teşekkür ederim. İnce düşüncen için. Komondo hoş geldin. Komondo. 40'a zaten Sprix böyle çok ben görmedim göç şeyini. Hani böyle über süper zaten adamlar güçlü. Benim birkaç tane tespitimde krallık onu gördüm. Onlara bakalım. Eyvallah Sinan sağ ol iyiyim. Sen nasılsın? Emin 18'e gitti evet. Şimdi hepsine değineceğiz gerçekten. 18 çok güçlendi. Şimdi bakalım. 19'a baktığımızda hiç göç almamış. 19 büyük ihtimal göç vermiş. Geçiyorum. 20 almış abi. 20'nin sıralamasına baktığımızda Sinan sana cevap verdim değil mi? İyiyim dedim. Sen nasılsın dedim. Kafa gitti şu an. Aynen demişim. Eyvallah Adem. Sağ olasın. Hissettirdim bunu gerçekten. Şimdi 20'ye baktığımızda 200 milyon en güçlüsü. Ama artık böyle en güçlüleri değil de kaç tane balina var biraz da ona dikkat etmek gerekiyor. Çünkü çok fazla balina bir krakeni çok rahat ekarte edebiliyor arkadaşlar. Baktığımızda böyle bir an Adem sandım ismi. Aynı şeyde Ramses koymuş. Sen sandım Adem. Baktığımızda da ilk 19 100 milyonun üstünde hatta 18 güçlü bir krallık olaraktan yorumlayamayacağım. Çünkü çok deliler var şu an.
20'yi eleyebiliriz rakip kadrosundan. Hepimiz için diyorum yani genel böyle gerçekten şey yapanlar. Öncü krallıkmış ama bence artık öncülükleri gitmiştir. Evet 21 arkadaşlar bakalım 21 güçlü bir krallıktı. Zaten göç kotası da bitmiş. Dolu dolu almış. Ne hale gelmiş? Birinci nesli zaten 21'deydi. Hatta bu adamın erdemi düşük. Bakayım. Aynen öyle. 62 milyon erdemi var yani. 271 milyon kalenin. Savaşmayı çok iyi bilmiyor. Kalelere kafa atıyordu. Yani mesela 200 milyonluk kaleye kafa atıyordu. Kendi kendini sıfırlıyordu. Bu arkadaş yoktu diye hatırlıyorum. Yeni olabilir. Skywalker hep 21'deydi. Bu arkadaş da yeni gelmiş sanırım. 21 güçlenmiş. Şöyle bir baktığımızda ilk 31 kişi 100 milyonun üstünde. 31 kale var 100 milyon üstünde ve 200 milyon üstünde de 5 tane kaleleri var arkadaşlar. Hatta bunu da say 6 kale var. 21'i bir listeye ekleyelim. Güçlüler listesine 21'i ekledim. Hatta şöyle kağıt kalemle not edeceğim. Yani karşımda bilgisayar olup Excel'e de yazabilirim de. Eski kafalı ben 21'i bir not edelim. ...22 özel kod göç hiç almamış. Yani 140 milyon üstü gelmemiş. Bakmaya gerek yok. 23 hiç gerek yok. 24 bakın burası da biraz patlamış. Burası dağılmış büyük ihtimal. Burada dağılmış baba. Üçe de bakacağız. Hepsine bakacağız ya. Yani elimden geldiğince hepsine bakmaya çalışacağım. Tatar da bu arada 5'te video atacağım demişti. Tatar'ın videosunu izleyebilirsin Sinan. Bak adam video çekti attı. Desteğimizi esirgemeyelim Tatar kardeşimizden de. Estağfurullah Tatar'ım. Piyasa hepimizin. 24 dağılmış bence. Bakalım. Evet 159 ile başladık. 15 tane 100 milyon üstü var. Geçiyorum. 25 almış, göç almış. Bakalım. Yani bildiğin 25 boşmuş herhalde göçle gelmişler gibi duruyor. Çünkü yüksek seviye yok. Yani özel göçte kullanılmış. 130 milyon üstü zaten 3 tane dışarıdan gelmiş. 26 zaten bizim krallık. Şöyle bakalım. Bizim ilk 3 200 milyon üstü, Furo 2 400 milyon üstü. Göçle bayağı güçlendiğimizi düşünüyorum. İşin gerçeği. Güzel bir göç geçirdiğimize inanıyorum. 100 milyon üstü kale sayısına da baktığımızda yani şöyle 111,5 milyonla bile 35. sıraya düşmüşüm. Yani maşallah çok arka plana atılmışız. 100 milyon üstü 45 kale diyebiliriz ya. 45 tane kalemiz var. Bizim krallığı da yazıyorum listeye. Dikkat edin arkadaşlar. Güçlü bir krallığız. 45 tane 100 milyon üstü kale var. Yani gerisi de 90'larda böyle yüzde çok bir fark yok. 60 kale. Onun dışında 27 çok merak edilen bir krallık. Onlar da göç kotasını dolu dolu geçirmiş. 4 tane kale 200 milyonun üstünde. Güzel krakenler gelmiş. Kaç tane 100 milyon üstü var? Burada da bayağı var. 38, 39 tane de
27'de 100 milyon üstü kale var. Çok tehlikeliler. Yani 21, 26 ve 27 şu an öncülüğünü korumuş. Öyle görünüyor. Öncü krallıklar göç almış ve korumuş. Mesela 20 dağılmış, öncülüğü bitmiş. 24 dağılmış, öncülüğü bitmiş. 25 yok. Burası neresi? 28 geç, 29 geç, 37. Bakmaya gerek var mı? Bakalım. 18 kale geçiyorum. ...47'yi geçtim. 48'i geçtim. Abi hiç neredeyse gelmemiş. 5 kişi gelmiş 49'a. 3 kişi gelmiş. Bundan da bir kişi gelmiş. Neydi burası? 50. 51 geçtim. 52 almış ama bakmaya gerek var mı? Özel kotayı dolduramamış. Splik senin krallık hangisiydi? Unuttum ya. 24 size geldiyse güçlenmişsinizdir. Bu arada bunlara bakmıyorum çünkü zaten öncü krallık değiller. Özel kotaları da dolmamış. Hani serbest göçle almışlar ama gerek yok bakmaya. 55'e bir bakalım. 5 tane özel göç kotasını doldurmuş çünkü. Tahmin ettiğim gibi bir şeyler çıktı içinden. Evet, 55'te hiç fena değil. 30 tane kale var 100 milyon üstünde. Ben not ediyorum 55'i de. Yani 200 milyon üstünde de 3 tane diyebiliriz. Şunu da say. Fena değil. ...56 da bayağı göç almış. Özel kotadan da 5 tane almış. Yok, yok. Düşük. Geçiyorum. 57 öncü krallıkmış. Hiç göç almamış ya özelden. Bayağı bitmiş. Geçtim. 58. Of, bütün kotayı doldurmuş ve özel göç 140 milyon üstü kale almış. 6 tane. Bakalım. 32 tane kale diyebiliriz. 100 milyonun üstünde. 52. 58 düzeltiyorum. 30 tane üstü 100 milyon kalesi olan krallıkları bir not edelim. Bir bakalım ne çıkacak gerçekten. Yeni öncü krallıklar belli oluyor çünkü. Yüzlere gelmeden şurada kaçırdığım oldu mu? 58'e baktıktan sonra doğru bir şekilde ilerledik. Okey. Bak burası da 5 tane özel almış. Bütün kotayı da bitirmiş. 108. Ha 108 gitti ya. Emre mesela başka krallıktaydı. 108'e geçmiş. Emre 24'teydi galiba yanlış hatırlamıyorsam.
48'e mi bakalım Adem? Bakalım 48'e. Ona da bakacağız ama şu an kendi krallığımın olduğu torbaya bakabildiğim için 10 bu torbada yok. Zaten bu torbada olsaydı çok farklı şeyler de olabilirdi. 38 de sanırım burada yok. Burası da 108 de 20 tane kale, yani burayı listeye eklemeyeceğim. 48 ama dağıldığı için Adem, yani hani neyine bakacağız ki oranın? Göç almamış özel zaten. 2 tane 100 milyon oyuncusu var. Yani oyuncu kalmamış burada. Geçiyorum 48'e. %9'a bakmadık ya. 108'den şey mi atlıyor? Hah. 109'da bir şey almamış. 110'u da geçtim. 150 de boş. 51 de boş. Yani göç almıştı. Özel kotadan almadığı için 140 milyon üstü oyuncu almıyor zaten. Bakmaya çok gerek yok. 170 de boş. Ne çıktı bizim buradan? 21, 26, 27, 55, 58. 5 tane krallık çıktı. Şeye geçiyorum. Diğer hesaba geçiyorum. Diğer gruba. Evet. Bakalım bu torbamız ne alemde. Öncelikle bir 73'e bakalım. 73 ne oldu? 73 dağıldı. Kalan kim? Bir tane 100 milyon üstü adam kalmış. Aa, Mr. Greg iyi savaşçı. Oğlum bunu niye bıraktılar? Bu adam iyi savaşçıydı lan. Erdemini, hatta bak, 94 milyon erdemi var adamın ha. 80 milyon, 89 milyon güçte, 94,6 milyon erdemde. Üzüldüm bu adamın. Allah Allah. Sakinlik arayan 73'e geçebilir. Boşalmış. Krallık boşalmış. Şimdi evet, merak edilen 3'e geldik. 3'e biri güçlü demişti. Ekranı tekrar getiriyorum hemen. Bakalım şimdi 3'e kontrol edelim. Evet. Bakalım. Blaze birinci. Aa, Pro buraya gelmiş. Pro buraya gitmiş bak. 3 tane 200 milyon üstü var. Aa, In Your Eye da buraya gelmiş. Bu başka krallıktaydı çünkü Harika'da kapıştım ben bu adamla. Ya da çölde de kapışmış olabilirim ya da ikisinde de kapışmış olabilirim. Hipokrates de buraya gelmiş. Bu da 73'teydi. Ama şöyle bir baktığımızda sanki çok hızlı bir düşüşe geçti. Evet. Yani öyle wow değil. Bizim torbadaki 21, 26, 27, 55 ve 58 şu an 3'ten daha güçlü görünüyor. 30'dan fazla kale var çünkü 100 milyon üstünde. Burada direkt 90'a düşüyor. 23. de hem de 90'a düşüyor. Abartı bir kraken de yok. 3 öyle abartıldığı gibi değil şu an. İşin gerçeği. 3'ün gücü biraz bence azalmış. 4'e bakalım. 4 dolu dolu geçirmiş. 4'ten bir şey bekliyorum ben. 3 tane 200 milyon üstü var. 30 tane kale var diyebiliriz. Bunu da not edelim. Krallık 4 arkadaşlar.
30 tane 100 milyon üstü kalesi var. Adamlar çok boş değil. Şöyle bir Erdem'e de baktığımızda güzel Erdemler, yani 100 milyon üstünde 8 tane kale var. Öncülüğünü korumuş. 5'e bakalım. Oo, bu da dolu dolu geçirmiş. Aa, Far Right. Buraya gelmiş. Bu da göçle gelmiş. Biz bununla kapıştık çünkü çölde. Bak, bu da aynı. Bunu da not edelim. Krallık 5 de fena değil arkadaşlar. Neredeyse 30 tane 100 milyon üstü oyuncusu olacak. 28 tane ama zaten 29'da 30'da çok yakın. Krallık 5'i de not ettim. Erdemleri de boş olacağını zannetmiyorum. 5 tane 100 milyon üstü, hatta şunu da 100 milyon diyebiliriz. Yani güçler yeniden dağıtılıyor gerçekten. 7 mesela, bakmaya gerek yok. Göç almamış. Öncüymüş ama öncülüğü bitmiş. Bakalım ama 2 tane 200 milyonu var. 15'te bitti 100 milyon. Yani mesela göç alsaymış öncülüğü devam edermiş buranın. 7 niye göç almamış ya? Güçlü de bir krallıkmış. Abi, bir kişi gitmiş ya 130 milyon üstünde. Buraya göç etselermiş, güçlendirirlermiş. Gerçi serbestte falan giden çok olmuş da yaramamış. 7 öncülüğünü kaybetmiş. Şahsi düşüncem. Alican, hoş geldin. Yeni gelen arkadaşlar, mesajlara sabitlediğim linkten pazar oyuna kaydolun mutlaka. Hem oradan çekilişe katılın, hem de indirim koduyla yeni yılda alışverişinizi rahatlıkla yapın. Uygun fiyattan faydalanın. Mutlaka faydalanın. Yeni yılda zam gelebilir. 41'e geldik Sinan o zaman. Senin sunucudayız şu an. Göç almamışsınız. Bakalım. Bir tane 200 milyon üstü var. 14'te bitti. Bak, burada bir sürü Türk var ha. Hepsi Türk bu arkadaşların. Atasay, Elit, Nemesis, Hobbit, Baba, Börü, Gassal, Voldi. Biraz Türk krallığı gibi sanki ha. Bu arada güçlü ittifak krallıkların şeyine, dönüşte şeylerine de bakayım. İttifaklarına bakayım. İttifakları merak ettim. Geldik 42'ye. 42 çok güçlendi. Burası çok güçlendi arkadaşlar. Eyvallah Ali canım. Sağ olasın. Türklerle oynamak isteyen arkadaşlar, bu torbada olan varsa, göç daha bitmedi. Bakın, Sinan'ın krallığa 41'e geçiş yapılabilir. Şimdi 42'ye ben de hiç beklemiyordum ama bayağı güçlendi bu adamlar. 6 tane, hatta 7 tane 200 milyon üstü kale var. Yani 8 de neredeyse orada zaten, böyle hep 190 falan. Buraya coşkunlar gitti. Acı babamız, tatlı babamız da burada. Zafer abimiz başı çekiyor 279 milyonla. 73'ten bu tarafa geçtiler. Erdemler zaten korkunç. Hani bayağı fazla ya. 14 tane 100 milyon üstünde erdem var. Şu herif ne yapmış? 485 milyon erdem ne ya? Yememiş, içmemiş, savaşmış, kale sıfırlamış adam. Ee, Burası çok güçlü bir krallık oldu. 42. Kaç tane 100 milyon üstü oyuncu var? Ana, Liza da burada.
Bizim 88'in Liza'sı da buraya gitmiş. Vallahi şaşırdım ha. 130 milyonda kale gücüne ulaşmış Liza. Aynı ittifaktalar mı diye çok merak ediyorum şu an bizimkilerle. Bizimkiler V42'de L42 iki tane ittifak var. Şu an ona bakıyorum. L42'de. Bizimkiler V42'de. Aynı ittifakta değillermiş. Birazdan ittifak gücüne de bakacağım. Çok merak ettim. Abi 50 tane kale de 100 milyon üstü olmasın be. 53 tane kale var ya. 100 milyon üstünde. Krallık 42'yi arkadaşlar not edin. Çok tehlikeli. Karşılaşmak istemeyeceğim bir krallık işin gerçeği. Bu ne baba ya? Burası biraz abartı olmuş ya. 100 tane oyuncu var neredeyse. Şuraya bak bunlar 90 milyon anasını satayım. Yani hani bayağı güçlü ya. Bir şey diyemiyorum. İki ittifakta 10 milyar gücün üstünde zaten. Sıkıntı. 42'yi not edin arkadaşlar. 42 yeni bir 40 gibi bir şey olmuş. ...43'e bakalım. Özel göç almamış. Geçiyorum. 44 geçiyorum. 45 bayağı göç almış. Bütün kota bitmiş. 140 milyon üstü 6 kişi gitmiş. Hadi bakalım ne çıkacak. Oo bizim eski Lato da buradaymış. Lato hesabı gerçi bırakmış başkası oynuyor. O yüzden çok kötü oynuyor. Adam en son 310 milyon güç dedi 296'ya düşmüş. Yerinde doldurmamış. Yani korkutmasın oynamayı bilmeyen biri almış büyük ihtimal. Koreliler toplanmış. Emtan. 88'den beri beni izleyen arkadaşlar bilir. Koreliler toplanmış arkadaşlar burada. Herhalde 45K dediği de Kore'nin K'sı diye düşünüyorum. İsimler de zaten gördüğünüz gibi. Kore'nin hep kısaltmalar falan. Burası da güçlü. Neredeyse 30 tane kale 100 milyonun üstünde. Bir de Koreliler bazen problem olabiliyor. Burayı da not ediyorum. 45. Erdemlere bakınca aslında öyle çok bir şey yok. Ama kale güçlerine bakınca var. Maalesef var. İttifak bakımından baktığımızda tek ittifak ya. 45'i siliyorum abi. 45'i siliyorum. Yok. Tek ittifakla olmaz arkadaşlar bu işler ya. 45'i eledim. 4 ile 5'e de bakalım hadi kral ittifaklara da. Öyle ilerleyeyim. 12'ye 8. Hala tehlike listesinde. 5'e bakalım. 12'ye 10. Bayağı bir tehlike listesinde. 5 çok tehlikeli. Hatta yanına yıldız atalım. 2 tane çok sağlam krallık. 42 de aynı şekilde. 42'nin ittifaklarına bakmış mıydık? Unuttum. Hemen bakıyorum. 13'e 10. 42'ye de yıldız attım. 5 ile 42 şu an bayağı tehlikeli. Net bir şekilde. Tek ittifak çölde iyi olur da Sinan. Artık burada 13 milyar güçlerden bahsediyoruz. Ee, krallıklarda bak mesela az önce 42'yi açtım. Bir tane 13,5 milyar güç, bir tane 10,5 milyar güç. Tek ittifaklık 45 hiçbir şey yapamaz 42'ye. Bir tane ittifak kadar gücü var adamların. O yüzden hiçbir şey yapamaz yani. Artık hiper güçler çıktı ortaya. Ne yapacak bu 45? 46 çok güçlendi. Burada John var arkadaşlar. Onu söyleyeyim. Burası sıkıntı. Jabalala var zaten. Bu da dünya sıralamasında. Bu adamlar zaten savaşçı. Erdem'i şöyle göstereyim.
Jaballa'ya bak. 585 milyon Erdem. John 429. Yani 46 da listede zirvelerde olacaktır ama ittifaklara da bir bakacağım. Ama ittifağa bakmadan yıldızı patlatacağım. Şuradan bile görünüyor. Theon, God. İkiye bölmüşler. Akıllılık yapmışlar. Sinan bak gördüğün gibi. Bir baş güç burada, bir baş güç burada olmuş. Kaç tane? 6 tane 200 milyon üstü oyuncu var. 100 milyon üstü de 32 tane kale var. 100 milyon üstünde. 46'yı da yazın arkadaşlar. Süper güçlerden, hiper güçlerden bir tanesi de 46. Biri 11 milyar, biri de 10 milyar güçte. Ki şu T10'un içindeki John bile zaten tek başına bütün içtimaları kesebilecek güçte olduğu için Ted de aynı şekilde ama bu farklı bir seviyede bir arkadaş. O yüzden yani Shins adamların krallığına kötü adam bile 51,6 milyon Arthur gücü var. Bunlar paylaşmıyor zaten. Çok güçlü. Ama ben savaş raporundan size göstermiştim diye hatırlıyorum. Göstermediysem de bir gün çekerim John'un birliklerini. 46 sıkıntı. 42, 46 ve 5 şu an gerçekten bu torbada çok sıkıntı yaratacak. Öncülüğünü korumuş. 45'te, 46'da, 42'de, 5'te öncü liderliklerini korumuşlar krallıklarını. Özel göçten 3 kişi almış. O yüzden geçtim orayı. Bir de 116 milyon üstü diye geçtim. Burası da hiç almamış. 73 öncülüğünü kaybetmiş. Burada almamış. Burada almamış. Almamış. 88 zaten az önce gördük. Hepsi göç etmiş. Lato Mato hepsi gitmiş. 89 birazcık göç almış. Ama bir şey olduğunu zannetmiyorum çok. Az göç almış. Karate'nin bir hesabı burada. Dördüncü hesabıymış sanırım. Nick falan güçlü Datguyum da. Bakalım. 18 tane bile değil. 17 tane 100 milyon üstü oyuncu var. Burayı da eliyorum. Artık hiper güçler çıkmışken ilk göç olsa çok güçlü olabilirdi ama maalesef artık devir değişti. 89 artık bence öncü olamayacak. 111 bayağı göç almış. 5 tane 140 milyon üstü oyuncu transfer etmiş. Biz göçmedik Doys. Biz 26'dayız. Buraya da bakalım 111'e. Bak Türk bir arkadaş var güçlü. O bir Türk daha. 20 tane kale var. Ama bunlar da çok yakın aslında ama yine de liste için çok şey değil. Erdemler de güzel. 100 milyon üstüne bayağı var hatta. 10 tane kale var neredeyse. Bakayım. Aslında dengeli. Yani 111'de fena değil. Ama 30 ve üzeri kalesi olanları listeme eklediğim için ben burayı eklemiyorum. 30'da 80'lere falan düşüyor. Yani 100 milyonla 85 milyon arasında çok fark var. Çünkü 100 milyon adam en azından 2 tane sağlam birlik indiriyor. 85 milyon adam bir tane birlik indiriyor sağlam. İkinciyi çıkartamayabiliyorlar. Bir tanesine yatırım yapıyor genelde. Almamış. 111'e baktık zaten az önce. 3 kişi almış. 100 milyon üstü bakmıyorum. 140 olsaydı olabilirdi ama burada hiç göç yok. Burada da yok. Burada da yok. 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 Yok.
Mesela benim düşüncem arkadaşlar, sunucu birleştirme işte örnek veriyorum 154 ile 153 arasında olacak diye düşünüyorum. Çünkü mesela 42 ile 46'yı birleştirmezsin abi. 42 ile 46'yı birleştirirsen rakip çıkmaz zaten karşısına. Ha, ne yapman lazım? 40'la da o zaman ne bileyim 26'yı birleştirmesi lazım. O yüzden bence sunucu birleştirme geldiğinde böyle pasif kalmış düşük seviye krallıklar birbirleriyle birleşecek diye şahsi bir düşüncem var. Kalkıp da hiper güçleri birleştirmezsin abi. Amerika ile Çin birleşir mi? Birleşmez. Ya da çok güçlerin yanına atıyorum 5'in yanına mesela ölülerden 140'ı verecek. Onu yapabilir. İşte 42'nin yanına gidecek 155'i verecek gibi olabilir. Ama iki tane süper gücü birleştireceğini zannetmiyorum. Şahsi düşüncem. Bakayım başka neyim vardı benim? Hangi hesap var burada? 188 var. Burada yoktu galiba. O da açık mı değil mi bilmiyorum ama göreceğiz şimdi. Bunun göç şeyi bile açılmamış. Göç yok, göç. Aslında 82'de eşimin hesabı var. Oradan baktım ben 82 tarafındaki torbaya da. O da ayrı bir torba. Yani 3 tane torbayı net bir şekilde gördüm. 82'de de mesela çok kraken vardı. Dağıldılar. Onlar da kendi aralarında dağılmış durumda. Göç edenler oldu. Kardeşim göç bileti veriyorsun. Göç yok ortada. Nasıl göç edeceğim? Göç için bina seviyesi 22 mi olmalıydı? Kale seviyesi 22 olması gerekiyorsa hiç uğraşmayayım ya. 22'de yapılmaz. Ulan ada taktikleri için yapacaktık. Çık çık bitir. Dinlen. 22 ise hiç uğraşmayayım. Hatırlamıyorum çünkü seviyenin şeyini. O Oktay abim hoş geldin. Selamlar. Oktay abi yazdım sana. Haberin olsun. Ee, ilk iletişim kurduğumuz yerden yazdım. Oradan mesaj attım. Oradan takip edebilirsin. Bilgilendirdim seni. Alım için güzel bir yer. Ne kaldı? Eksik. Taverna kaldı. Malzeme kalmayacak artık. Oyun bu kadar kolay başlangıcı. Hemen gelişiyorsunuz arkadaşlar. Başlangıç çok kolay.
Göç onda mı açılıyordu ya? Kaçta açılıyordu bu göç? Ona göre ilerleyeyim. Kraken Oktay abi. Tabii krallık onun Kraken'i. Krallık onun da çok güçlendi de onların torbaya şu an şeyim yok. O torbada bir hesap yok. Elçilik bile kurmamışız. Gelişmek bu kadar hızlı ve kolay. Gördüğünüz gibi. Oyuna para tuzağı diyenleri hiç anlayamıyorum falan. Tabii ki şaka yapıyorum arkadaşlar. Oyun parayı veren düdüğü çalıyor. Maalesef öyle bir oyun. Gerçekler acıdır ama öyle. Hayat da öyle değil mi be arkadaşlar? Parayı veren düdüğü çalar. Evet ne kaldı? 10 yapacağım, bırakacağım onda da olmuyorsa. Belki 10 bile yapamayacağım. Kaynak yetmeyecek. Hızlandırma yetmeyecek. İnanın hesabın şeyini, içeriğini bilmiyorum şu an. Şu an çağ atladık. Çok güzel. Kale çağı. Biliyorsunuz yeni güncellemede yeni çağ gelecek. Ona da değineceğim zaten. Aha da açıldı şimdi. Evet, bir mağaza açıldı. Şimdi göçü açmak kaldı geriye. Bir ada taktikleri yapalım. Bir ilerleyelim. Animasyonu atla ya. Bunu geçme falan yok muydu ya? Tık 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 falan. Birim eğit. Eğitelim hemen eğitelim. Tabii ki. Hemen eğitiyoruz. Kaynak kalmayacak. Tamam, süper. Bunları da bitirdik. Ada taktiklerini de yapıp şu dördüncü bölümü de tamamlayalım. Neler olacak, neler çıkacak karşıma merak ediyorum. Bakayım bir göç. Ama şimdi zaten açamam ki bende oyun açık. Olmadı eşimin hesabına geçeceğim en sonunda artık. Pes edip. Ama onu da burada açmak var yani uğraşmalı bir iş. Hadi aslanım. Hadi bitti hadi. Harikasın. Hadi. Taverna sur kaldı. Bir de tavernayı sur yaptık. Bitiyor. Da kaynak bitti. Kaynak bitti. Şuradan gelir mi kaynak? Bir bedelsiz atalım. Şimdi 14 tane atalım. Şuradan kahraman istemek yerine kaynak istiyorum. YSS geldi. Geç baba bunları. Şuradan da bir atalım. Hemen kaynakları aldık. Yetecek mi? Gerçi yetse kasabaya yetmeyecek ya. Sur'a yeter ancak yetse yetse. Yetti ama
Kasabaya kaynak kalmayacak. Yeter mi? Yetmedi. Şimdi peki burayı nereden bulalım? Burayı nereden bulalım? Ne var burada? Bir de kaynak harcadım ya. Yanlışlıkla. Buna harcanan kaynak çok önemli değil. O yüzden önemsemedim. Şuradan kaynak almak için bu 5. bölümü tamamlayayım dedim. Kaynak vermedi, asker verdi. Ama buradan gelecekler var. 10 yap diyor kahramanı. Okey. Ada taktikleri 4'ü de tamamlayalım. Tamam. Tamam canım. Bunu da tamamlayalım. Sen nasıl istersen. Sen ne dersen o. Eveze hoş geldin. 22 seviye kale istiyor. O zaman boşa çabalıyoruz. Hiç uğraşmayayım. Çık çık çık. 22'ye getiremem tekte. Ben yine diğer hesabımıza dönüyorum. Bunun da 65.000 gücü var. Hayatta 22 olamaz. Oluşturabilir miyiz? Zannetmiyorum. Dolu diyebilir. Evet, kıpkırmızı oluşturamayız burada da. 39 boşmuş. 3 boşalmış. 3'ü zaten aynı torbada gördük. 39'u hatırlamıyorum ya. Ama neyse sıfırdan da şimdi tekrar başa dönecek. 26'ya geçtim. 82'de de bakayım bir. Elimde de bir de şöyle not vardı benim. O bir de o grupta şey var. 82'nin olduğunda 18'de 13 de var. Yani orada diğer babaları da görebiliyoruz. Ama zaten oradaki bir araştırma yaptım. Dediğim gibi bir hesap var da şu an burada açık değil. Açması da uzun sürer. Öyle bekletmeyeceğim size. Oradaki olay da şu. Bu arada bizim şeyleri de bakacağız. Torbadaki ittifaklara. Bizim de şu an 14'e 9 görünüyor. Ki boşta olan hesaplarda var. Mesela 100 milyon hesaplar var boşta olan. Şöyle yaparız. Hemen ayarlıyorum. Sinan, onun gücü... Bir dakika sorayım ya, hatırlamıyorum. 27 milyonmuş. Yorumları okuyup hemen şeye geçiyorum. Neyi göstereyim Arif? 250'nin üstünü göstereyim mi? Atma atma bana Gmail'i falan. Uzun iş ya. Sevmiyorum işte değiştirmeyi. O yüzden yoksa eşimin hesabına geçerdim de şimdi Gmail değiştir. Onay kodu al. Ona bağlan, buna bağlan. Yoruyor beni. Onun dışında 8 yapınca görünmüyor. Splix 22'ymiş. Göçmek o yüzden. Oraya gerek yok. 21'i yorumladık. Doyce 21 güçlü. Birazdan zaten ittifaklarına da bakacağım. Atma atma. Arif tekrar yazını görün. Şimdi tekrardan söylüyorum. Şimdi
Bir eşimin telefonundan, onun hesabından açtım. Bakayım. Sözlü olarak söyleyeceğim mecbur. Oraya bağlan, buraya bağlan. Yormayacağım ama şöyle açık kalsın burası da. Oraya girdiğimde Krallık 3 var, göç almamış. Bakın imparatorluk demiyorum, karıştırmayın. Krallık 3 ile 4 var, o da göç almamış. Göç etmişler büyük ihtimal. 12 var, göç almış. Kaç tane hesap var? Hemen şöyle bakayım. Bayağı göç almış. Evet, Krallık 12'de 30 tane kale 100 milyonun üstünde. Krallık 12 arkadaşlar. İttifakları da merak ettim. Tek ittifak yazmayacağım. Krallık 12 hani evet fena değil, orta düzey ama hiper güç olmaz. 13 bütün kotayı bitirmiş, göç almış. 13 bayağı göç almış. Namnam diye biri gitmiş. Karadayı zaten vardı. No Disturb Ken gitmiş. 200 milyon üstü 4 tane kale var. Toplamda kaç tane 100 milyon üstü kale var? Söylüyorum. Uf. 41 tane kale var ya. O 100 milyon üstünde. Krallık 13 arkadaşlar. Bunu da not edin. Çok güçlenmiş. ...41 tane kale var. İttifak güçlerine baktığımda da 13 milyarla 9 milyar olaraktan bulunuyor. Ama tabii ki daha ittifaka girmemiş olanlar olabilir. 14 geçtim. 15 geçtim. Öncüymüş, 15 öncülüğünü kaybetmiş söyleyeyim. 16'da öncüymüş. Hiç göç almamış, öncülüğünü kaybetmiş. 17'de deli gibi göç almış ve öncüymüş. Bakalım 17'ye. 17'deki en güçlü hesap 175 milyon güçte, işin gerçeği. Çok göç almış. Şaşırdım ve hala şaşırıyorum. Adamlarda 43 tane kale 100 milyonun üstünde arkadaşlar. 17. 43 tane kale. Hani evet böyle devasa bir kraken yok ama 17'de 43 kale 100 milyon üstünde. Not edin, bilginiz olsun. 18'e bakıyorum. 18 zaten deli gibi göç aldı biliyoruz. Emin gitti oraya. Emin var, Sen Eş var, Olovko var. Bunlar hep 200 milyon üstünde. Bir de Five Rose var. O da 200 milyon. 5 tane kaleden değil de 4 tane kaleleri 200 milyon üstü. 100 milyon üstü de tam tamına 35 tane kale var arkadaşlar. 18. 35 kale var. İttifak gücü olarak da 14,4 milyara 8,8 milyar olarak ayrılmışlar. Bilginiz olsun. 18'de güçlü. 36 geçtim. Özel göç almamış. 77 özel göç almış. 77 Türk krallığıydı benim bildiğim. İlk göçte çok kayıp vermişti. Hakanların, Avşarların krallık. Ee, Aslan Bey buraya gitti arkadaşlar 77'de. Belki izliyordur şu an kendisi de, Muhammed de. Oraya göçmüş durumda. 218 milyon güçte. Dey'i de almış yanına. O da 82'deydi. O da 220 milyonluk güçte. Yani 77'yi güçlendirmişler. Bakayım 100 milyonun üstüne kaç tane kale var? 21 tane kale var arkadaşlar 77'de ama tabii ki şu an tek ittifaklar, hiper güçlerin arasına ekleyemiyorum ama göçten çok güzel ayrılmışlar. Onu da net söyleyebilirim. Türk Krallığı bu arada 77, kotaları bitmiş, göç edemezsiniz ama ileriki göç açıldığında bilginiz olsun, içerisi Türk kaynıyor. Zaten birinci ittifakta Türk ittifakı. Zaten tek ittifak. 78'de göç almış. Bakıyorum 200 milyon üstü 2 kale var. 100 milyon üstü de
28 tane kale var. İttifak olarak da 12'ye 4 geçiyorum. Burayı da listeye eklemeyelim. Şu an 13, 17, 18 var elimizde. Başka şöyle gerçekten güzel göç geçiren alan. Sinan ekran takılmadı. Bu tamamen mobil telefondan gösteriyor. Yani mobil telefondan bakarak sözlü paylaşıyorum. Çünkü orayı açamadım. Yani açamam. Çok zaman alır. Daha konuşacağımız çok konu var. Güncelleme ile alakalı konulara geçeceğim. Ekranı ona göre paylaşacağım. Onun dışında bu torbada da başka yok. Oktay abimizin krallığını gösteremiyorum. Onun torbasında hiç hesap yok. Şu an elimizdeki krallıkları söylüyorum. Arkadaşlar, küçükten büyüğe doğru. Krallık 4, 5, 5'e yıldız atın. Çok güçlü. 13, 17, 18. 13 ile 18'e yıldız atın. Güçlüler. Ama 13 daha güçlü gerçi. Onun dışında 21. Buranın ittifaklarına bakalım. 11'e 8. Güçlü. 26. Bizimki zaten. Buradan açmama gerek yok. 26 biziz. Şöyle baktığımızda göstermiştim diye hatırlıyorum ama 14'e 9, 26'ya da yıldız atabilirsiniz. Kendi krallığım diye söylemiyorum bu arada. Tamamen adil olmaya çalışıyorum. Onun dışında 27 var. 27'yi de açalım. İttifaklara bir bakalım. İttifaklarını bilmiyorum. 12'ye 9. 27'ye de bir yıldız atın arkadaşlar. Burası da hiper olmuş. 55, 42, 46'yı zaten biliyoruz. Yıldızlı onlarda. 55 ile 58'e bakacağım bir de not ettiklerimizden. Bu 51. Tek ittifak. 55'e yıldızlık bir şey yok. Sadece 100 milyon üstüne çok kalesi var. Bir de 58'e bakacağım. Bu da tek ittifak. Korelilerin toplandığı. O zaman hiper güç şu an incelediğimiz, inceleyemediklerimizi dışında tutuyorum. Biz 4 torbaya düzeltiyorum. 3 torbaya bakabildik. Burada baktığımızda hiper güç diyebileceğimiz 26, 27, 5, 13, 18, 42, 46. Haberiniz olsun. Bunlar deli güçlenmiş iki tane ittifaka sahip. Hatta ikinci ittifakı bazı krallıkların birinci ittifakı kadar güçlü. Artık boğazım da kurudu. Çok aralıksız konuştum. Hemen bir su içeyim. Sohbete de bakayım. Bu arada krallık onu incelemedik. Ama Oktay abinin krallığını biliyorum. Zaten iyilerdi. İstedikleri gibi bir göç geçirdilerse kesinlikle onları da listenize ekleyin. Güçlüler listesine. 40'ı da göremedim siteleri. Bir yerden ulaşmıştım ben 40'a aslında. Bakmıştım da nereden baktığımı hatırlamıyorum. Bir tane torbada denk gelmiştim. Acaba az önceki şey torbada mıydı ya? Bunda değildi de. 40'a baktım. Özel şey falan o kadar çok fazla değildi. Nereden bakmıştım acaba? Bakın zaten birinci ittifakları 14 milyar güçte. Surprise hoş geldin.
Onun dışında baktığımızda valla şu an çok fazla hiper güç çıktı ya. Daha listede mesela bir yandan yazıyorum Krallık 10 var. Görmediğimiz. Krallık 40 var. Siteslerin. O da net. Muhammed hoş geldin. Sağ olasın. Şimdi geçelim diğer konuya arkadaşlar. Güncellemelere. Hiper güçlere baktıysak dengeler bazı yerlerde çok değişti. Mesela 46 aşırı güçlendi. 42 dehşet güçlendi. Biz hani böyle über süper güçlendiğimizi söyleyemeyeceğim. İşin gerçeği. Böyle wow falan deli bir şey yok. Ama güçlendik mi? Güçlendik. 30'dan fazla 100 milyon üstünde kalemiz var. 27 güçlenmiş sağlam krakenler almış. 21 güçlenmiş ama onlar da böyle über süper falan değil. 55 ile 58 de aynı şekilde. 18 çok güçlenmiş. 13 aşırı güçlenmiş. O krallıklara baktığımızda. 77 çok iyi çıkmış. Yani kendini güçlendirmiş bayağı. Orta düzeye gelmiştir 77'de artık. Onlar da harekete geçecektir. 6 ayda bir göç olacağını düşünürsek düzen çok değişecek. Şimdi ekranı değiştireceğim. Muhammed hoş geldin. Göstereyim ekranı değiştirmeden. Bizim krallık 3 tane şöyle Erdem zaten hani 3 tane çılgın kraken 3 tane savaşçı oluyor gerçekten. Çok yüksek erdemleri 300 milyon üstünde. 200 milyon hesaplar 300 milyonluk erdemlere sahip. Birlikleri de sağlam bu arada gelen arkadaşlar. Mesela Spoto'nun birliği sağlam. Space'in bayağı sağlam. Alparina'nın da sağlam. Şöyle baktığımızda Adem'in de bak sağlam birlikleri. The Mist. Bizde ne 35'i be? 40'tan fazla kale varmış unutmuşum. Bizde 44 tane 100 milyon üstü hatta 45 tane kale var şu an. Göçle beraber balina sayısı çok arttı. Hani böyle kraken alamadık, şey yapamadık. Torbamız çok fazla böyle parlak değildi, iyi değildi. Ama balina takviyesini çok fazla yaptık. Birlik açısından bayağı iyiler yani. Hatta şöyle yapalım. En basit örneğini gösterelim. Adapt mesela bizdeydi zaten. 140k güçleri görüyorsunuz. Sağlam. Alparina yani 150k'ya vurmuş kılıcı neredeyse. Şuradan bir tanesini keselim. Strider'ı keseyim. Sonrasında yeni gelenlere bir bakalım. Bu adam da yoktu. Hiç hatırlamıyorum. Birlikleri nasıl onu da bilmiyorum ama. Santuzzu'ya yatırım yapmış. Mızrak yapmış. Kötü değil bu arada. 130'lar yani 140k'ya yakın. Güçlü. Farmer geldi. Çiftçi geldi bir tane. 148k mızrak birliği var. Tek yatırımını buna yapmış belli. Mızrak şu kilosu çok güçlüdür diye düşünüyorum. Hatta şöyle bir bakalım. Ama yani şey açısından çok fazla gerçekten. Bu beni kesebilir mi diye düşündüm şu an bir an. Bir test etmiş oluruz. Kirosu çok sağlam çünkü kirosu sağlam olunca da sıkıntı yaratıyor. Bak benim kirosu 7.
Yedi yani. Kirosu çok sağlam. O belliydi. Beni kesecek bu büyük ihtimal. Sağlam adam almışız. Belliydi. Kiros aşırı sağlam bunun. Şimdi bakalım. O Kiros'a ne yapmış? Abi şuraya bakar mısın ya? Zaten teçhizat okey 4 yıldız da. Sen bunu hangi ara 60 seviye yaptın ya? Bütün yatırımı yapmış adam salmış bunu. 60 seviye yapmış ya. Şey de güzel gök gürültüsü ben de aynı şekilde bunu denk getirdim morlamış. Pasif beceri kudret hasar. Hani at böyle wow değil ama hem buradan kudret hem zırh hem de özellik yakalamış. Güzel yakalamış. Barbaros'lu kullanıyor. Bakın bunun da teçhizatı 4 yıldız bu arada. Hani şey değil. Yenilemeyi güzel yakalamış. 25 seviye basmış. Yüce Dağ'da 20 yapmış. Arkaya da Barbaros sakin suyu patlatmış. Bunda da bir tek 4 yıldız olmayan bu kalmış. Hayat kurtaran iyi özellik yakalamış. 25 seviyede buna basmış. Güzel adam almışız. Şuradan bir de şeyine bakacağım. Belisarius'una o kadar değil. Bu da o kadar değil. Dediğim gibi tahmin ettiğim gibi Kiros'a yatırım yapmış ama zaten Kiros en önde tankladığı için arenada 7 bitirdi yani. God King'in Arthur'suz Kraken'imiz ki gayet iyi bir Kraken. Gördüğünüz gibi. Ee, Adem'in birlikleri 144K'lık bir lübusu var onun da. Onun birlikler de sağlam. Şu arkadaşa bir vuralım. Santuzu'yu bir test edeyim. 141K Santuzu var. Buradan beni counterlayacak. Bakın Kiros'u da benden güçlü. Arkadaki Lubus'u da daha fazla görünüyor. Bu da alabilir. Merak ettim. Bu da transferimiz. Ki benim Kiros'u yedi. Yedi. Az bir farkla yedi. Ama genel birlik olarak yine yedi. Tek Ramses kaldı. Yer yani. Transferlerimiz güzel arkadaşlar. Çok fazla balina aldık. Space falan zaten iyi. Transferleri göstereceğim diye kendimi de dayak manyağı yaptım. Gerçekten dayak manyağı olduk. Biz bayağı güçlendik ya. Ama hani böyle kraken almadık. Ama balinalarımız gerçekten güçlü balinalar. Hani 3 balinamız bir krakeni çok rahat yer. Tabii bu kraken şey olmayacak, John olmayacak. Kendisi çok iyi Oktay abi. Biz de onun gelmesine çok memnun olduk gerçekten. İttifak güçlerimiz de bu şekilde oldu Muhammed. 14 milyara 9 milyar şu an. İki tane 100 milyon boşta kale var yani. Daha ittifaka girmeyen 200 milyon da boşta duruyor. Ama 10 çok güçlendi çünkü karate oraya gitti. Galiba bir de birden fazla hesabıyla gitti. Yayına sabitlediğim linkten mutlaka pazar oyuna kaydolun arkadaşlar. Hem çekilişe katılın hem de alımlarınızı indirim kodu bıraktım açıklamaya. O indirim kodunu kullanarak da faydalanın. Yeni yılda zam gelmeden, yeni yıl etkinliği yaklaşırken dolu dolu alışverişinizi yapın. Gücünüz yettiği kadar tabii ki. Hani kendinizi çok yıpratmayacak şekilde. Alım yapın mutlaka.
Pazar oyun 3 kodu. Bilginiz olsun. Pazar günü saat 12'ye kadar geçerli. 12'den önce kullanmanız gerekiyor. Haberiniz olsun. Arif bir video atmış. Bakayım çok güçlü diye. Bu krallık kaç? 273 mü Arif? Tam okuyamıyorum. Muhammed, oradan yaparsan evet mutlu olurum. Çünkü ne kadar çok o kadar iyi. Piyasayı hani en azından bu tarafa çekersek iyi olacaktır. O linke tıklayarak kaydolursan sonrasında zaten alımlarını yaparken bilgilendirirsen faydalı olur. Hatta böyle çok üst düzey alım yaparsan lütfen yaz bana da ona göre tekrardan bir konuşayım. Arif'in attığı 272, krallığı da 272 de bayağı güçlü gibi ama yok 18'de falan bitiyor. Ama yeni bir krallık olmasına rağmen adamlarda 410 milyon, 271 milyon, 212 milyon kale var. Güçlüler. Bir yandan Arif'in attığı şeye baktım, videoya baktım. O yüzden sessiz kaldım. Kusura bakmayın. Şimdi 18 Arthur mu var? 66'da. Arif attığım videolarda baktım. 100 milyon üstü kale o kadar fazla değil. Evet, güçlü krakenler var ama o kadar yani. Hani şu an saydıklarımız krallıklara baktığımızda o kadar güçlü değiller. Ama yeni bir oluşuma göre tabii ki de çok güçlüler. Yok ya, o kadar güçlü değil. Yani 266'da şöyle söyleyeyim size. 22 tane 100 milyon üstü kale var. O yüzden o kadar abartı bir şey yok. Tamam tamam, bir dakika WhatsApp web'i açayım da oradan ekranı yansıtayım. Arifçim istedi. Hemen yansıtıyorum ekranı. Videoyu paylaşacağım sizlerle de. Gördüm Arif, o kadar abartılacak bir şey yok. Diğerlerine, diğer krallıklara baktığımızda çok daha korkunç. 46, 42 ne esas? 18 falan varken bu attıkların öyle şey gelmiyor. Videoları hemen
indirelim. Şimdi açıyorum. Ekranımı da paylaşıyorum. Şöyle yapalım hatta. Rahat bir paylaşım olması açısından çok kısa bekleteceğim. Oradan şeye geçeriz. Yeni güncelleme bilgilerine de geçeriz diye hepsini aynı yerde topluyorum ki rahat bir şekilde ilerleyelim. Evet, ekran birazdan gelir. Hatta şunu da şöyle yapayım. Direkt bu şekilde her şeyi açayım size. Şimdi başa alıyorum. Ekran gelsin. O şekilde yapacağım. Görüntü kalitesi biraz kötü. Bakın 410 milyonla başlıyor zaten. 410 çok fazla bu arada 272. krallığa göre. 3 tane 200 milyon üstü kale var. Bu şekilde zaten şurada bitiyor 18. Yani hani böyle wow abartı bir şey yok işin gerçeği. Ama Arifçim için göstermek istedim. Buraya kadar 100 milyon üstü. Erdemler de şu şekilde 75-60 falan diye iniyor. Kılıçlar yani buradaki herkes Arthur açmış. Neredeyse. Şu çok fazla bu arada gerçekten. Herkeste Arthur var yani. Şuraya bakar mısınız? Arthur. Ya çok deli yatırım yapmışlar. Arthur ne demek abi? VIP 18'sin demek. Üstüne de bir ciddi bir para yatırmışsın demek yani. Arthur çarkından atıp atıp kazanmışsın demek. Yeni oluşuma göre güçlüler bu arada. Sıkıntı. Ama bir 46'ya rakip olamaz ya da 42'ye ya da Krallık 10'a, 18'e, 13'e ya da bize de rakip olamaz. Rakip olarak görmem ama güçler mi? Evet güçler. Ama kendi seviyelerinde güçler. Şunu da şöyle yapalım. Bu çok hızlı bir video. Gitti. Burada da 242 ile başlıyor. Bakın 4 tane 200 milyon üstü kale var ve bunlar yeni oluşmuş krallıklar. 266. krallık burası. 22 tane 100 milyon üstü kale var. 22 tane. Erdemler zaten göründü.
İttifak güçleri de belli, dengeli. Yani toplama kompları falan koydukları halde o şekilde. Şimdi gelelim diğer şeye. Bir de bunu da açayım. Bu listeyi de yapmıştık. Top 1'leri krallıkların arkadaşlar. Yok yok Arif, ellerine sağlık. Yine de güzel bizi bilgilendirdin. Oralar yeni krallıklar olduğu için Oktay abinin de dediği gibi çok fazla aktifleri var. Yani çok, gerçekten adamlar sürü gibi. Ama şimdi bir krallık ona rakip olamaz. Krallık onda kaç tane kraken var? Onlarda var 3 tane 4 tane kraken en fazla o da. Diğerleri balina. Şimdi 70 milyon kale, 60 milyon kale, bunların çıkaracağı birlikler belli. Kalabalık olsalar bile onun çıkaracağı içtimai, atıyorum John gidip tek kesecek. Bir farkı olmayacak. Bu ekranı şöyle zoomlayarak adım adım gideyim daha net görün diye. Bu hmm, Empire neydi, Türkçesini unuttum. Krallık 40, birincisi 714 milyonmuş. Top 5 215, güç limiti 10, 172, 20, 133, top 50 de 94 oluyor artık. Top 100'ü de 76 milyon. Yani 100. adamı. 42, işte karşılaştırdığımız krallık bunlar yani şu anda. Abi adamların ilk 10 191 milyon. 279, 201, zaten Zafer abiydi bu. 144, 20 kişinin en düşüğü 20.si 144, 50.si 101. 50. kale 101. Yani atıyorum az önce baktıklarımız 200'lü krallıklar ne kadar kalabalık olurlarsa olsa 50 tane kale 100 milyon üstünde. Bu adamın çıkartacağı, sahaya süreceği birlikle onlarınki bir olmayacak. Bu adam zaten oradan 4 kişiyi rahat kesecek. İlk yüzleri 76 milyondan fazla güce sahip. 13. Burası da korkunç. Yine aynı şekilde. 46. Burası hızlı bir düşüş gibi gösteriyor ama şurası çok sıkıntı yani. Buranın top 1 ile ilk 10'u, yani ilk 10'u gerçekten aşırı savaşçı ve çok sıkıntılı, güçlü karakterler. Kompları falan çok güçlü. Ted'dir, John'dur, Jabalala'dır. Jabalala zaten o da aşırı güçlü bir kraken. Burası sıkıntı biraz. Hani şurası falan, şu sonlar aldatmasın sizi. Şu başları çok güçlü buranın. 35. Bak hiç 35'in olduğu torbayı inceleyemedik birlikte. Ama 35'in de top 1'i 293 milyon, beşincisi 201 milyon. Yani şunu şöyle anlatayım. İkincisi, üçüncüsü, dördüncüsü 201 milyondan fazla demek. Beşinci adamı 201 milyon. 10. adamı 164 milyon. Atmana gerek yok Arif. 13'ü zaten bakabiliyoruz. Onu şey yaptım. O da var listede burada. Şey açısından. 13. Eklenmedi mi buraya 13? Gerek yok ya. Bak burada 13. Baktık çünkü. Daha yeni kafam durdu. Ademciğim hoş geldin. Senin 48'e bakacağız. 35 de bayağı sağlam. Yani bunun üstünden geçmedik ama bak ben 35'i unutmuştum. Şu listeye bakınca aklıma geldi. Ben bunu da not ediyorum. 35'e de yıldızlı koyuyorum. Zaten güçlülerdi. Göçten de iyi çıkmışlar. İlk 20 kale 129 milyonun üstünde. İlk 50 kale 94 milyonun üstünde. 50 kale. 10. Birinci 470 milyon ki bildiğimiz bir isim. Karate. Güçlü. Zaten artık adamın
geliştirecek, yapacak pek bir şey kalmıyor. Canı sıkıldıkça hesap alıp o hesapları geliştirip güçlendiriyor. Top 5'i 200 milyon üstünde. Top 10 151 milyon. Top 20 110 milyon. Top 50 92 milyon üstünde kale var ya. 50 tane 92 milyon üstünde kale var. 34. Abi biz 34'ü de atladık bak. Bunlarla aynı torbada olmadığımız için unutuyoruz ama 34 var. Hiper güçlerden. Top 1 oyuncusu 330. İlk 5 212, 10 155, 20 tane kale 126 milyon üstü, 50 tane kalesi de 84 milyon üstünde. Çok pardon, yanlışlıkla geçtim. Oralara geleceğiz zaten bu arada. 18, Top 1'i 392 milyon. Abi 60.2 milyon güç nedir ya? Gerçekten. Oktay abi sen de fenasın ha. Yenmişsin ama bak. Sen de çok güçlüsün. Yani gerçekten rakip olarak görmek istemeyeceğim krallıklardan biri de karşımıza çıkmamasını istedim. 10. Sıkıntı. Aktifleri de çok fazla. Karate Mutlu ailesi. Karate'ninki. Karate'nin Arthur'u. 34 de aşırı güçlü. Burada gördüğünüz gibi listede. Top 20'si 126 milyon üstünde kaleleri. 50 tane kalede 84 milyon üstünde. ...18'e baktığımızda... ...bu da süper güçlerden bir tanesi. 392 milyonla top birincisi var. İlk 5 194 milyon üstü. 10 kale 145 milyon, 20 kale 110 milyon, 50 kale 92 milyon üstünde. Ya oyunun başını düşünüyorum. 40 milyon 50 milyon kalemiz olunca böyle seviniyorduk. Çok güçlüyüz diyorduk. Şimdi krallıkta 70 milyon üstünde 100 tane kale var ya. Gerçekten çok korkunç. Nereden nereye? Ha, 26'ya geldik. Top 1 401 milyon. Top 5 167 milyon üstü. Bizim top 5 arttı mı artmadı mı diye merak ettim son güçle. Evet, Carner ile dördüncü 184 milyon ama beşincimiz 167 milyon. Onun dışında 10 tane ilk 10 en düşük 144 milyon. 20 kale 120 milyonun üstünde. 50 tane kale ki zaten 43 tanesi mi 44 tanesi ne 100 milyon üstü. 50 tanesi de 95 milyon üstü. Ben şunu merak ettim. Daha da son göçte arttı mı? 53 tane kale 95 milyon üstündeymiş bizde. 53 tane kale 95 milyon üstü ne demek ya? Ha, bunlar korkunç rakamlar. Top 100'de 74 milyon üstü. 100 tane de 74 milyon üstü varmış. 21'e geçtiğimizde burası tam süper güç diyememiştim diye hatırlıyorum. 273 birincisi, ilk 5 206, 4 hesap nedir ya? Gerçekten adam yani yaptığı yatırımı düşünebiliyor musunuz oyuna? Milyon dolar harcamıştır ya. Çünkü 4 tane hesabı da adamın çok güçlü. Acaba pilotlarına ücret ödüyor mu? Ben onu merak ettim. Yoksa zevkine mi girip oynuyorlar? Onu da merak konusu. Hani pilotları maaşlı çalışan mı? Çünkü biliyorsunuz bir kişi aynı anda 4 tane hesaptan eş zamanlı savaşması çok zor kontrol etmesi. Hatta belki kendi bile savaşmıyor olabilir. Serkan hoş geldin. Aleykümselam.
Abi sağ ol. Bizim göç güzel geçti bu arada. Çok fazla krallığa güçlü kale getirdik ve Serkan'ın da dediği gibi çantası dolu olan çok kale var bizde. Çantasını boşaltacak olan çok kale var. 162 listemizde yok galiba. Ona denk gelmedim. 21'e baktığımızda da Froyke mi Age of'un adamı? 21'de de top 10 158, 20 122, top 50'de 86 milyon. 9 krallık 9 var arkadaşlar. Top 1'i 260 milyon güçte, 5'i 185, 10, 150, 20, 121, 50, 98. Bakın burası da korkunç. 50 tane kale 98 milyonun üstünde güce sahip demek. 50 tane kale. Hani çok fazla balina var burada. Krallık 50'yi de not edeyim ben. Ay 9'u not edeyim. Burayı da unutmamak lazım. Göz ardı etmeyelim. 27, 265 ile birincisi var. 180 milyon top 5'i. 10'u 145. Ee, 20'si 121. İlk 50 87 milyon güçte. 12. krallık. Burası da fena değil. 17'yi geçiyorum. 17 böyle görünüyor. Baktık zaten listemize eklemiştik ama hiper güç değildi. Çünkü tek ittifaktı. Yanlış hatırlamıyorsam. Yıldız koymadım yanına. Burası da 2. Ekran mı vereyim? Ekran gelmedi mi? Kaldı mı en son şeyde? Dur paylaşalım ya. Ayda oyuna mı geçti ekran? Tüh. Vereyim hemen. Oyuna geçince kalmış. Oysa otomatikte yakalamadaydı. Şimdi gelmiş olması lazım. Kusura bakmayın arkadaşlar. Program kendi donmuş. Otada olmasına rağmen hızımıza yetişemedi herhalde. Görmeyenler için ekranı bir süre böyle tutayım. İncelemek isteyen arkadaşlar için. Başka ekrana geçemiyorum çünkü ekran yansıtması yapıyorum. Sesli mesajı açabilirsin derken Serkan hangisini? Yani YouTube'da mı? 40 seviye bir şey söyleyeyim mi Mutlu? Mesela Fancy anında görür gibime geliyor benim. 2 gün, maksimum 2 gün. 2 günü geçmez. Zaten çantası dolu bu adamların. Abi alır ya, kaynak da sorun olmaz. Adamda sınırsız para kaynağı var yani. Hiç gözünü kırpmadan harcıyor. Adem kardeşimizin içinden yine üyelik dağıtmak gelmiş.
Şimdi şeye geçeyim. Diğer bir Adem'in konusuna da bakalım, Krallık 48'i. Ondan sonra diğer konuya devam edeceğim. Adem geldiği yerin incelenmesini çok istedi 48'e. Göç almamış, göç etmiş bir krallık. İçeride kalan kimse de yok. Baktığımızda burada ittifak olarak güçleri de 8,6 milyarlık bir güç kalmış içeride sadece. 124 milyon, 111 milyonla iki tane kale var. 90 milyon da iki tanecik kalmış. Doktor Bilen gelecekti bize. Aslında fena da değildi, yani savaşçıydı. Şu arkadaş da gelecekti. Tayvan'da yanlış hatırlamıyorsam bu. Adem yanlışım varsa düzeltir. Yani bu arkadaşı da çok istedik de içeridekileri bırakamam dedi. Yoksa tam bir savaşçı. Yani gücü kadar erdemi var adamın. Bu dağılmış bir krallık olaraktan bakıyoruz. Sakinlik, huzur isteyen buraya gidebilir aslında. Çünkü boşalmış bir krallık şu an. İlk yüze baktığımızda burada çayını kahvesini eksik etmeyin abi adamın. 50 milyonla yüzüncülük bitiyor gibi, 104 tane 50 milyon üstü kale var böyle baktığında. Vahşi Kelebek. Aklıma Prens dizisi geldi. Keşke yeni sezonu gelse de izlesek. 48 böyle birazcık bitmiş bir krallık olaraktan kaldı. Şimdi ekranımı değiştireyim. Hatta bence o krallığına şey bile yapar. Yatırım bile yapar. Evet, geldik Aralık etkinlikleri ön izlemesine arkadaşlar. Yeni bir çağ doğuyor. Hazır mıyız buna? Hazır olmayanlar var tabii ki aramızda. Ben mesela hazır değilim. Muhammed, sizin 77'yi yorumladım aslında. Sizin 77'de de çok Türk var. Çok güçlendiniz. Hatta bence göçü en iyi geçiren krallıklardan birisiniz. Hadi tamam. Yeni çağı yorumlamadan 77'yi yorumlayayım. Çünkü çok Türk var orada. Ama 77'yi yorumlayabilmek için hesap değiştirelim hemen. 77'ye şöyle gidelim. ...77 bu arada gizlenen bir Türk krallığı oldu. Ama göçü de en iyi şekilde o geçirdi. Gerçekten güzel bir göç geçirdi 77. Orta düzeye geldi ve ileride de çok büyük artısı olacaktır. 77'yi hangisine incelemiştim ben? Ha, şeyden inceledim ya. 82 ile, o burada da değil. O eşimin hesabında. Buradan şey yapamıyorum, yani görsel olarak yansıtamıyorum. Direkt Google hesabımı falan değiştirmem gerekiyor. O çok zahmetli olur benim için. Onu maalesef şey yapamadım. Açamadım. 77'ye. Burada yoktu çünkü 77.
Aynen 76'da bitiyor, 88'e geçiyor. Adem'im, kesene bereket. Sağ olasın. Desteklerin çok kıymetli. Çok teşekkür ediyorum. Adem'im seriye bağladı. Tekrardan şeye dönüş yapıyorum. 26'ya. Valla bakacaktım. Abi eşim beni oynamaya ikna etti. İnanır mısın? Valla ilk o oyunu buldu. Dedi bak güzel bir oyun beraber başlayalım mı dedi. Sonra ben devam ettim. O da ara ara giriyor. Sağ olsun Muhammed Aslan Bey onun krallığındaydı. Biz de iletişime geçtik. Dedim böyle böyle hani çok sık girmiyor. Lütfen koru kolla kaleyi sıfırlamasınlar. O da sağ olsun hep korudu kolladı ama şimdi bıraktı gitti. O Coşkun'um hoş geldin. Sefalar getirdin. Valla Adem bu aralar boğdu. Böyle sürekli bildirimler. Hep Adem'den geliyor zannediyorum. Görmedim. Coşkun'danmış bir tanesi de. Ben teşekkür ederim. Vallahi Muhammed sağ olasın. Bunca zaman korudun. Hani düşük bir güç bile görmeyip şey yapmadın. Hiç ittifaktan da attırmadın. Her zaman korudun, destek oldun. Çok teşekkürler. Şu etkinliği hiç beğenmedim. Hiçbir getirisi de yok yani doğru düzgün. Evet hani fena değil de abi iki tane ham demir ya damlaya damlaya göl olur diye yapıyoruz. Sandıklar mandıklar derken yapıyoruz yani biriktirmeye çalışıyoruz şöyle de. Tırt bir etkinlik aslında. Adem bugün coştu ya. Adem'im coştu valla. Of Oktay abim ne yaptın? Çok teşekkür ediyorum. Sağ olasın Oktay abi. Sarıyla çıktı. İlk kez sarı görüyorum. Patlattı yani. Ya kralsınız eyvallah sağ olun. Gerçekten Aslan Bey'imizden de bir beylik geldi. Evet. Peki şimdi yeni çağa hazır mıyız? Hazır olmayanlar var aramızda tabii ki. Ben gibi, diğer arkadaşlarımız gibi ekran tekrar oyunda kaldı. Artık ikinci kez çok teşekkürler Oktay abi ya sağ olasın. İkinci kez kaza kurşunu girmesin diye uygulama şöyle aç kapa yaptım ve düzelttim. 15 Aralık'ta başlıyor. Bir şey kalmadı. Pazartesi bizimle olacak. İç kale binalarının seviye limiti 40'a kadar çıkacak. Tabii ki bununla beraber buff'lar da artacak. Çok ciddi buff yükselişleri olacaktır. Oranlar %2, %2 falan artıyordu. Bir 10 seviye demek %20 güç artışı olabilir yani. Korkunç seviyeler olacak. Ha, elinde hızlandırması, ham maddesi olanlar coşmuş olacak. Surprise Mobile'in de içinden hediyelik gelmiş. Serkan'a hediyelik gönderdi. Abonelik hediye etti. Ona da teşekkürler. Serkan adına da teşekkürler. Adem evet hazırda vallahi hazırda bekliyor. Yani o hazırlanmış çağa. İnşallah hepimiz
bu güçlere ulaşırız ama ben bu T8 ve T9'un açmanın gerçekten korkunç zor olacağının düşüncesindeyim. Yürüme hızlandırma. Ha, bu arada Coşkun da aynı fikirde. O da hazır değil. İstemiyor. Aslında birçok oyuncu hazır değil. Zaten yayının başında da tepkiler geldi. Erken olduğu düşüncesi var. Ama işte Karate gibi, John gibi tiplerde de yapacak bir şey kalmadığı için oyunda büyük ihtimal aslında onlara göre yapıyor. Birazcık onlara göre ilerliyor maalesef. T9'da yürüme hızı evet ilginç ama ben daha çok şeyler de bekliyorum bu oyundan. İşte birliği hızlandırma kağıdı gibi böyle parşömenler falan çıkartacağını da düşünüyorum işin gerçeği. Çok kaynak ve zaman isteyeceğine inanıyorum gerçekten. Vallahi Surprise yine hediye etti. Fatih'e gitti bu sefer de hediye abonelik. Aslan Bey'in dediği gibi kaynak dışında binaları yükseltmek için ekstra şeyler gerekecek. Biraz işler zorlaşacak. Kolay olacağını zannetmiyorum. Adem'im ne yaptın? Pembe ilk kez görüyorum. Bu nedir böyle? Pembiş yapmışlar ya bu rengi. Neler oluyor aman Allah'ım. Muhammed katılıyorum. Ben de aynı şekilde dolduramadım. Adem'im çok teşekkürler bu arada. Sağ olasın. Yüzük sıfırlama kesinlikle yolda Oktay abi. Onu net söyleyeyim sana. Kesinlikle. Yüzük sıfırlama gelecek. Yeni yüzükler de geliyor. Çünkü daha yenilerin gelesi yani yenilerin gelmesine zaten çok az bir zaman olmuşken yeni yüzükler bir daha gelecek başka yüzüklerde. Bir dikkatinizi çekti mi bilmiyorum ama bakın burada yeni oluşumlar var. Materyalleri görüyorsunuz. Etkinlikte büyük ihtimal bu da vali falan. Bakın yanına koymuşlar. Ekstra böyle materyaller geliyor. İstanbul Barası'na geçmek isteyen Aslan Bey'imiz de var. Bakın hep çölde de bu da çöl etkinliğinden bir görüntü. Yine materyaller var. Yeni. Büyük ihtimal artık araştırmada mı ister, binada mı ister bunları tam bilmiyorum. Ama bunlara ihtiyacımız olacak. Yani nasıl binek sisteminde mesela benim en çok zorlandığım konu abi bir süs eşyasını geliştirmek bu kadar zor olmamalı ama yani şunu bulmak, Calcedon'u bulmak çok zor mesela. İnşallah bu zorlukta gelmez diye umut ediyorum. İnşallah böyle zor olmaz. O yüzden nasıl bir materyale ihtiyaç duyulacak çok merak ediyorum. Büyük ihtimal onu da şöyle ayrım yapmışlardı. Yazılımda dikkat ettiniz mi bilmiyorum. Bir restorasyon hızlandır var, bir de normal hızlandır olarak iki tane çıkıyordu. Eskiden öyle bir ayrım hatırlayamıyorum ya da varsa da ben yanlışlıkla ona basıyordum hatta. Mesela restorasyon olup aynı zamanda burada mesela yaralım olsaydı ya restorasyonu hızlandır ya da normal işte iyileştirmeyi hızlandırma olarak ikiye ayrılmış olarak çıkacaktı.
Arifçim çok teşekkürler. Sen atmana gerek yok. Sen daha öğrencisin. Sen izle dinle yeter. Tamam mı? Of, Muhammed'im de coştu valla, turuncuya boğdu bizi. Düzce Barosu'na selam olsun buradan. Düzce'ye selamlar. Hatta bütün Düzce'ye. Şöyle bir gerçek var Oktay abi. Dediğin gibi hep bir şey eksik. Yani bineklerin yükseltmeleri kolay değil. Çünkü adamlar gitmiş binekte, en çok kızdığım nokta o. Şunu yükseltirken hem ham demiri burada istiyor, hem nitelik kısmında istediği için ham demir yetişmiyor. Yani az da değil. Çünkü burada risk, kumar. Mesela deneyelim. Şeyde, garnizonda olduğu için yapmadı. Yapamıyorsun. Yani yetmiyor. Burada gidiyor. Aynı zamanda burada gidiyor. Bitiyor. Ham madde anında tükeniyor, ham demir. Kerem hoş geldin. Selamlar. Onun dışında geçiyorum ekranı. 15 Aralık'ta etkinlikler başlıyor. Joseph'in hazine avı gelecek bir kere. Ben o yüzden VIP mağazasını mesela geleceğini bildiğim için kullanmadım. VIP mağazasını kullanmayanlar varsa harcama yapmasın. Çünkü orada bir şey geliyordu. İmparatorluk parası harcama etkinliği oluyordu Joseph'in de diye hatırlıyorum. Genelde öylelerinde oluyordu. O yüzden işinize yarayacak. Yine ekran donduysa Doktor Drake, valla zaman ayıramadığım için işin gerçeği kullanmadım. Bir de göçten kaynaklı gücümü çok arttırmak istemedim. Ne olur ne olmaz, ne yapacağımız belli olmaz diye. Şu oyun ekranını hemen sonlandırıp diğerine geçeyim. Bir git gel olabilir. Şey yapmayın arkadaşlar. Nedense bugün program çok fazla hata yaptı. Yani ekran geçişlerimi benim yakalayamıyor. Öyle söyleyeyim. Uygulama beni yoruyor şu anda. O sırada Adem'im üyelik dağıtmaya devam ediyordu. Evet, ekranımızı getirdik. Arif, süslerle alakalı WhatsApp'tan sorabilirsin. Herkes yardımcı olur bu arada. Vallahi abi doğru söylüyorsun. Yayını kapatmamak lazım bugün. Maşallah coşturdunuz. Beni de çok mutlu ettiniz bu arada. Çok teşekkür ediyorum hepinize. Vallahi süslemeler nasıl yapılır videosu atarım. Onu da atarız, olur. İlker hoş geldin. Dediğin gibi de olabilir. Hani bir netlik bilgi yok işin gerçeği elimde.
Ona bir şey diyemiyorum o yüzden. 13-15 Aralık arasında gelen bir Joseph'in etkinliğimiz var. Yani yarın geliyor. Ee, Zarlarınızı artık Barbut oyunundan... Adem ne yapıyorsun Adem? Gerçekten yeni bilgisayar uğurlu geldi. Adem diğer yayınları da bırak. Emin Güçlü Momo'nun yumurtaları. Adını söyleyince bir garip geldi. Momo, Momo kim? Momo nasıl bir yaratık merak ettim. Ee, Barbut'taki gibi şanslı olun. Güzel zarlar atın. Güzel ödüller kazanın. Joseph'in hazinesinde. 15-17 Aralık'ta Avlan ve İz Sür diye bir etkinlik gelecek. Yağmacılar çıkacak bu şekilde. Bildiğiniz şey gibi. Kabile gibi ya da kestiğiniz slotlar gibi düşünebilirsiniz. Arif onu gazı veriyor galiba. Bana gelmiyor diye diye bütün takipçilere şu an Adem bir ay hediye ediyor. Hayır Muhammed, Adem'in kartı da geçti. Bana da şey diyecekler en sonunda. Kara para mı aklıyor bu ne yapıyor yayında? Bugün bir anda coştu. Duran yayınlar gerçekten yeni bilgisayar mı artık uğurlu geldi? Nedir bilmiyorum ama güzel bir şey tabii ki. Gördüğünüz gibi bunlara saldıracaksınız. Bakın burada materyal, ödüller var. Bir tane şişe gibi bir şey var. Bilginiz olsun. Benim bu dikkatimi çekmişti. Ödüllerde böyle bir görsel hiç oyunda görmedim. Ne vereceğini merak ettim. İttifaklar da verdikleri hasara göre sıralanacak. Dişler kazanıp bunları da takas mağazasında değerlendiriyoruz. Güzel hediye yani şeyler mağaza güzel ama dikkatinizi çektiyse bir tanecik Mujo sandığı var ve 500 diş. Kesinlikle kolay elde edileceğini zannetmiyorum 500 dişin. Onun yerine 5 tane çekiç alırım daha iyi diye düşünüyorum ya da teknik puan alırım. Erdem mağazası sıfırlama mekanizması şükür ki devreye giriyor. En çok krakenlerin, balinaların hepimizin dert yandığı bir konu. Burada biliyorsunuz 300K sıfırlanıyordu, 300K'ya düşüyordu. Tam pazar akşamı böyle krallık savaşı yapıyorsun, çöl savaşı yapıyorsun. Erdem'i yardırmışsın, kasmışsın çılgınlar gibi. E, O pazardan sonraki pazartesi haftasında da hiçbir etkinlik yok. Vali var, savaş yok. Adam sana veriyor 300K Erdem'i. Ne yapacaksın koca hafta? Yazık değil mi bu krakenlerimize, balinalarımıza, Erdem kasan arkadaşlarımıza? Çok şükür bitiyor. Ve erdem seviyesi getireceklermiş. Artık nasıl bir şey olacak bilmiyorum. Şey gibi mi olacak? Ne derler bu? Gemiyle gittiğimiz ada taktikleri gibi mi olacak bilmiyorum ama bu cümle bana onu çağrıştırdı. Buna sevindim yani. Kahraman sıfırlama işin gerçeği benim hiçbir zaman doğru düzgün işime yaramadı. Bir tek oyunun başında yaradı. Bir daha da hiçbir zaman ihtiyaç duymadım. Hani sıfırlasam da zaten işte VIP mağazasından elde ettiklerimle sıfırlayabiliyordum rahat bir şekilde. E Sıfırlasanız da zaten sarı kafa vermiyor biliyorsunuz Yıldız. O yüzden kahraman sıfırlamaya çok aldanmayın. Seviyesi, yeteneği, becerileri başlangıç durumuna dönüyor. Sarı kafalarınız yine yanıyor. Ki en saçma olay. Yani sarı kafayı elde edemedikten sonra benim bunu sıfırlamamın ne anlamı var? Yeteneği zaten geliştirebiliyoruz. Geri alabiliyoruz. Becerisi
Yani parşömen var. İlginç. Geçtim. Burada okuduğunuz gibi kahramanlar savaş alanına katılacak diyor. 6. sezonu zaten artık bilmeyen yok. Scipio'su, William'ı, bizim aradığımız, çok konuşulan Lubu'nun önüne mi gelecek, arkasına mı, ortasına mı gelecek Zao'muz var. 266'yı az önce inceledik. Yeni bir krallığa göre çok güçlü Hüseyin. Doğru olanı yapmışsınız. Çıkılmaz. Sıfırlarlar adamı. Vali kahramanı Fatih William 1 Aralık etkinliğinde sunulacak demiş. Biz 12 Aralık'tayız ve bu geleli de bunu Catherine bize yeni gönderdi. 15 Aralık'ta yeni bir kahraman grubu sunulacak dediği, zaten biz bunları zaten biliyorduk. Alparslan'ı da okçusu olan alsın. Dayajank Geum'undan şüpheliyim ben. Hala benim için muğlak. William bana tuzak gibi geliyor vali için. Yani hani e, ben işin gerçeği böyle almasam da olur düşüncesindeyim. Bir işime yaramıyor zaten. Çünkü benim kadroya uyumlu değil. Scipio alınır. Zhao alınır. Alparslan alınır. Ama William zaten valide verilen bir kahraman olduğu için, hani valiniz sizin krallığınızda nasıldır bilmiyorum. Bizde anlaşmalı olaraktan yapılıyor. Alıp tutabilirsiniz. Ama böyle özel olaraktan bütün varınızı yoğunuzu koyup alacağınız bir kahraman mı? Bence hayır. Ama elinizde tabii ki de Maraş taktikçi kompunuz varsa alacaksınız mecbur. Taktikçi gittiyseniz taktikçi olaraktan William'ı alacaksınız elinize. Yapacak bir şey yok. Daya da öyleydi. Yanlış hatırlamıyorsam taktikçiydi. Alparslan savaşçı, Scipio savaşçı, Zhao savaşçı. Yani kırmızı arkadaşlar bunların renkleri. Bu mavi, bu da mavi. Onun dışında önerdiği komp diziliminin buymuş. Açıklamasını da yazmış neden bunu önerdiğini. Benim Arthur'um yok ama burada Arthur'lu birçok krakenimiz var. Arif, bende galiba 550 kafa var ya, sarı kafa, ki bu haftaki VIP'den 20 kafa daha almadım. 600'e yakın kafam var diye düşünüyorum. Ben hep onu düşünmüştüm Oktay abi. Dedim hani nasıl? Şimdi krallıklarla birleştik. Biz Empire, e, imparatorluk olarak geçiyoruz. Onlar Kingdom, krallık olarak geçiyor ve bizden öndeler. Bu adamlar bunları gördü, tanıttı, aldı. Bizle birleştirmeyi açtılar, nasıl olacak diye. Demek ki dediğin gibi 4 tane Çark Heroes da ilk seferde gelecek. O da daha zor. Alması zor. Çünkü çarkta belli bir limite kadar gelip bir sonraki çarkı beklemekti mantıklı olan. Hani tek seferde dayatma yapılması da bizim açımızdan zor. Çünkü bayağı bir imparatorluk parasını oraya harcaman, gömmen lazım. Şimdi 120. sandıktan sonra hadi 200'e de 80 tane arada mesafe var. Ama 200'den sonra 300'e geçiyor. Çarktaki strateji mantık nedir? En fazla, hadi en fazla 200'e kadar git. Yani yapıyorsan 120'de bırak çok ihtiyacın yoksa. Ama 200'e kadar gitmektir onun mantığı. 300'e, 500'e gitmek, makas ne kadar açılırsa o kadar çok imparatorluk parası boşa gidiyor. Çünkü 120 sandıkta, 120 çevirmede 80 kafa alırken 200 çevirmede 100 kafa alacaksın. 120'de 80'le oranını düşün.
%70 gibi bir gelir sağladın. 120K imparatorluk parası harcadın. 120K'da değil de daha az gidiyor da 120K diyelim düz olsun. 80 kafa almışken sen 200 kafa ile 100 kafa aldın. 200 harcamaya 100 kafa aldın. %50'ye düştü oranın. Bu arada sağ altta çıktı Epic Games ücretsiz Hogwarts Legacy veriyor. Oyun severlere duyurulur. Bilginiz olsun bedava. Normalde 2000 liradan satışa sunulmuştu oyun. Sonra da tabii indirimlerle düştü ama şu an bedava. Seviyorsanız kaçırmayın. Yani o yüzden yine adaletli değil aslında bence. Hepsini tek seferde sunması da açığı kapat demek için yeterli bir şey değil. Ha, yanında bize bedava çevirme hakkı tanırdı. İşte hani biliyorsunuz çark geldiğinde 3 tane mi 5 tane mi ne size bedava çevirme hakkı veriyor. Onun sayısını arttırması gerekirdi. O zaman anlardım ama kalkıp da dördünü de aynı sefere koymasının hiçbir mantığı yok benim için. Avantajı da yok. İkinci önerisi kılıçlılarda bu kompo önermiş ki ben Lagerthe'yi çok beğeniyorum. Lagerthe gerçekten güçlü bir kılıççı. Scipio ile de uyumlu. Şöyle iki kompada bakınca oyunun önerdiği bu ikisini yan yana getirmiş hep. Öyle ya da böyle. Başa Yodit koymuş. Yodit'i de severdim ama yani kılıç kompu yapmıyorum. Elimde şu an 3 tane komp var ama yaparsam büyük ihtimal şöyle bir komp yapardım. Arthur, no. Beni aşar. Geçtiğimiz oldu mu? Şöyle. Oyunun önerisi bu arkadaşlar. Bu çok tartışılan bir konu. Bu acayip tartışılıyor. Ya abi Zao'yu işte almayalım. Lubu'yu alalım. Zao'yu alalım. Ortaya koyalım. E, Lubu'yu, Zao'yu alalım. Lubu başta olsun. Arkada Timur değil Atilla olsun. Bu sayısız şekilde böyle evrilebilir. Aynen abi dediğin gibi iki ayrı çark da olabilirdi. Tek çarka dört kahraman aşırı fazla ve tamamen kese düşmanı bir şey. Cebimize zarar yani. Şimdi baktığımızda ben bu komp için incelediğimde, detaylarına da indiğimde tekli savaşçı için, tekli savaş bakın altını çiziyorum, tekli savaş için şu dizilim okey. Ama tekli savaş, birebir. Onu da ne yapacaksın abi? Burada şey mi atıyoruz? Kalkıp da vs atmıyoruz. Bir işine yaramayacak tekli savaş. Adem'im ne yaptın yine? Ne oluyor? Bir tilki milki bir şeyler çıktı ekranımda. Ne bu? Tilki mi bu? Sincap mıdır bu? Nedir? Çok teşekkür ediyorum. Adem ne yaptın Adem? Bu ne? Kırmızıya boğdum gerçekten. Adem bu ne? Adem kapı çalıyor. Korkmalı mıyım şu an ha? Birileri mi geldi? Ne oluyor burada? Atacaklar içeri bak. Valla gerçekten tedirgin oluyorum. Bak kapı çalacak her an. Bir baskına gideceğiz. Baskına kurban verdireceğim beni. Ademciğim çok teşekkürler bu arada. Yani şu an yayıncılık hayatımda aldığım en yüksek meblağı görüyorum. Duygulandım. Çok teşekkür ediyorum. Adem Türkiye'nin en iyi avukatlarından bir tanesi Arif. Yani şöyle ilk 500'de diyelim. Onun deyimiyle ilk 500'de diyebiliriz. Parayı verdi, düdüğü çalıyor, reklam yapıyorum şu an. Arkadaşlar bu bir reklamdır falan. Tabii işin şakası. Şimdi benim şahsi düşüncem
Lubu'yu başa koyun. Zao'yu ortaya çekin. Zao'yu mutlaka alın bir kere. Onu net söyleyeyim. Almamazlık yapmayın arkadaşlar. Kesinlikle mutlaka Zao elinizde olsun. Çünkü bu oyun Çinli bir oyun. Bu adam Çinli komutan. Bu adamı bakın sezon kaça geldik? Bitmedi, bitmiyor. Alan hasarı çok deli. Bu da teklilerde böyle tekleyebilir gerçekten. Hani evet birebir diyoruz. Birebir de bunu çekin diyoruz ama belki bu öyle bir karakter ki bir bakacağız ileride yani şu an için demiyorum. İleride güç patlaması yaratacak ve gerçekten pıt 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 indirecek. Kiros hariç. Ademcim kesene bereket bu arada. Allah daha çok versin. Burada Zao'yu o yüzden sakın almamazlık yapmayın. Bakın kaçırmayın bu adamı. Bunu mutlaka alıyorsunuz. Burası arkası dediği gibi genelleyin. Ozay istediğiniz yere koyun demiş dediği gibi. Hani alın. Burada da olabilir, burada da olabilir. İlerleyen zamanlarda bakılır ama bu adamın alınması gerekiyor. Arkasına Timur da olur, Atilla da olur. Elinizde Timur yoksa çok üzülmeyin. Ha, Timur bence daha iyi olur. Ben Timur ilk çıktığı zaman, çıkacağı zaman da söyledim. Güzel bir destek buff komutanı. Daha uzun hayatta kalmasını sağlayacak bir komutan. Atilla ise daha çok güçlendirecek, vuruşları, hasarı arttıracak bir komutan. Ama bilmiyorum dikkatinizi çekti mi? En etkili taş da can taşı. Yani hayatta kalmak biraz daha önemli. Bazen o kadar kırılgan oluyor ki komp tek yediğin an bitti gitti. Lubu skill atamadan ölürse ne anlamı kaldı bu Lubu'nun? Tebrik ediyorum Ademciğim. Valla sağlam dosya kapatmışsın. İnşallah daha iyileri daha çokları olur. Muhammed o zaman bir dahaki ay hemen sen bana haber ver. Ben hemen yayın açıyorum. Yayına bekliyorum. Hemen davet atıyorum. Zao'nun yetenekleri güzel. Burada açıklamasını bu şekilde yapmış. İmza becerisi kritik vuruşlar yaptığında mükemmel hasar çıktısı sağlıyor. Ama bakın bu alan vuruyor, bu bireysel vuruyor. Bir sonraki kahraman çifte saldırı halde kazandırabiliyor. Yani buraya. Lubu'yu da desteklediği için buradan şeyin de sorusuna cevap vermiş oluyoruz. Ozay Bezeli'nin. İkinci komutana yani burayı Timur koyduğunda çifte saldırı Timur'un hiçbir işine yaramaz. Lubu kritik vuruş ve ikinci vuruş yeteneklerini birleştirerek birliğin temel hasar vericisi olarak Zao'yun mükemmel uyum sağlar demiş. Timur da dediğim gibi hasar azaltma yani daha çok hayatta tutmak için elinden geleni yapacağı için buraya yerleştirmiş. Dayanma gücü kazandıracak. Evet geldik Alp Arslan'a soruya. Ademcim çok teşekkürler. Beni çok mutlu ettin bu akşam. Bülent, Alp Arslan komp dizilimi. Şansına zaten sıradaki de o çıktı ama bu oyunun önerisi. Elimizde daha farklı şeyler olabilir. Ayrıca
Ben ana kumandan olarak Bellavo'yu beğenmiyorum. Yani beğenmiyorum ha ben bunu. Kullanmıyorum okçu zaten ama ben okçularda da bunu beğenmiyorum. İşin gerçeği. Ghost teşekkürler. Abi artık kime baksam Adem sayesinde kanal abonesi olarak görüyorum. Katıl tarafından katılmış görüyorum. Adam herkese üyelik dağıttı. Vallahi koca yürekli ya. Ben burada bunu beğenmiyorum işin gerçeği. Oyun bunu önermiş. Mehmet çok iyi. Şansına denk gelirse tabii ki. İstatistik olarak yüksek. Denk getiremezse özelliklerini biliyorsunuz. Mehmet'in bütün özellikleri istatistik üzerine kurulu. İşte yok %60 ihtimalle, yok %70 ihtimalle, yok %50 ihtimalle. Ama tutmazsa geçmiş olsun. Tutmama ihtimali var mı? Var. Düşük mü? Düşük. Yani tutmama ihtimalinden bahsediyorum. Tuttuğunda çok fena güç patlaması yarattığı için Mehmet bence ekipte olmalı okçu kompunda. Alparslan zaten alınması gereken bir komp bence. Okçu kompunuz varsa Alparslan'ı mutlaka alın. Başına Bellavo olaraktan ben çok bir şey yapamadım yani. Beğenmedim oyunun önerisini. Mulan'ı olan vardır. Zaten okçu komp yapanların hepsinde Mulan var. Buradaki açıklaması belirli bir şansla her turda çifte saldırı haline girip ikinci vuruş beceriyle birleştiğinde güçlü hasar çıktısı sağlayabilir demiş. Bakın burada dediğim zaten Mehmet'in hasar çıktısını yükseltip azaltmayı da sağladığı için bu güzel telafi ediyor ama işte oran yani olumsuza denk gelirse skill çalışmazsa ne hasarın yükseliyor ne hayatta kalabiliyorsun ama güzel bir komp mu? Güzel bir komp. Başta yani oyunun önerisi bu ama bence Mulan olabilir burada. Onun dışında taktikçimize iniyoruz. Az önce dediğim Vaildi komutanı. Eğer taktikçi gittiyseniz hatta ikincisine de Elizabeth'i yok etmiş. Buradan Dayajan Geum'u koymuş. Ya Elizabeth'i abi nasıl yok ettin ya? Elizabeth güçlü bu arada. Alparslan'ı ben de süvari olmasını isterdim de süvarileri Çinlere ve yani kendine veriyor oyun. Alparslan başta da oynanır bu arada Rogu. Dediğin gibi. Bülent gayet güzel olur. Çok da güçlü olur. Atilla'yı genelde hep süvaride falan kullandığımız için ben artık okçu olarak unuttum onu. Kılıç için yeterli teçhizatım yok Arif. Daha tam bitmedi. Yapıyorum zamanla. Taktikçi oyunun önerisini beğenmedim ben. Ben bu kadından çok şüpheliyim bu arada. Bence çok güçlü gelecek. Zaten huzurlu sığınak yeteneğini hepiniz biliyorsunuz. Çok güzel bir yetenek, güçlü bir yetenek ve kompun aşırı sağlamlaşmasını ve dayanmasını sağlıyor. İstihkam kuvvetlendirmesi diye ikinci bir yetenek daha var. Bu kadını alın dursun. Hani böyle kalkıp da 5 yıldız yapmakla uğraşmayın ama alın dursun mutlaka. Ben Fatih'in burada tuzak olduğunu düşünüyorum. Elizabeth varsa bence bu adama hiç gerek yok. Ama şunu bir bakmamız lazım. Ben bunu hep Joker olarak gördüm. En başından beri açıklandığından beri fark yaratabilir. Kompu gerçekten değiştirebilir. Zaten Belisarius kompu güçlü birebir de savaşçı mızrağa göre daha iyi bir mızrak. Aynı zamanda çok yönlü olduğu için bu süvari olarak da kullanıldığı için güzel bir komp. İşlevsel çünkü. Burada ne demiş? Bak burada şey hatası var. Zaoyun demiş. Savaşçı şeyle yapmış. Lubu. Yani açıklaması yanlış bu arada. Bunun açıklaması bu değil. Bu arada yeni gelen arkadaşlara tekrardan hatırlatma yapayım. Yorumlara sabitlediğim linkten kayıt olun lütfen.
Daha sonrasında çekilişe katılın. 4 kişiden birine çıkacak zaten. 920 lira gibi bir meblağ olması gerekiyor kişi başı. Toplamda 3680 lira. Ama sadece onunla sınırlı kalmayacak. Her ay çekiliş yapmaya çalışacağım. Artı alışverişlerinizde açıklamaya bıraktığım indirim kodunu da kullanın. Oradan da %3'lük bir indirimle uygun fiyattan faydalanmış olursunuz. Çünkü Doruklara yeni yılda büyük ihtimalle zam gelecek, kur değişecek. Yeni yıl etkinliği de kapımızda. Durumunuz varsa alışverişinizi mutlaka 2026'ya bırakmadan yapın, alın. Bir de etkinlik geldiği zaman biliyorsunuz alışveriş yaparken siteler kasıyor, donuyor, patlıyor, çatlıyor derken zor durumlara sokuyor. Doruk bir meyve değildir. Dolaba koymanıza ya da açıkta kalsa da bozulmaz. İçiniz rahat olsun, alın dursun. Mutlaka kullanacaksınız. Önemli olan burada durumunuzun olup olmaması. Unuttuğum bir şey var mı diye bakıyorum. Her şeyin üstünden geçtiğimizi düşünüyorum. Şöyle oyun şeyini açayım artık. Adem neler yaptın bugün ya Adem. Vallahi coşturdun. Birçok şeyin üstünden geçtik. Kahramanların geçtik. Güncellemenin geçtik. Kale temalarının geçtik. Yeni yılda nasıl bir tema gelecek onu da merak ediyorum. Hatta bazen şurayı kaçırıyorlardı yanlışlıkla. Var mı? Görünen bir şey yok. Bunun yenisi gelebilir 2026'da. Zao'yu da getiriyorlar. Severler böyle şeyleri. Bir de şeyden bakmak istiyorum. منم کوروش پادشاه جهان پادشاه کبیر پادشاه William'ımız zaten burada duruyor. Vali. et sur le trône d'Angleterre je serai couronné Bak mızrak yokmuş William'da. Az önce şeyde de yazıda da hata var. Benim de kafamı karıştırdı. Süvari olarak zaten taktikçi kullanmayın arkadaşlar. William'a hiç gerek yok. Aman uzak durun. Karate yapar ya. Mutlu adamın çok ciddi bir meblası var zaten. Gerçekten atabiliyor öyle tuhaf tuhaf rakamlarla karşılaşıyoruz. Onlar için çok aslında şey değil böyle ütopik şeyler olmuyor ya. Ama 5 milyon abartı birazcık. 5 milyon değildir o. Oktay abi daha iyi bilir. Bundan uzak duruyorsunuz arkadaşlar. Süvari taktikçi yapmıyorsunuz zaten. Ha yaptıysanız Hannibal falan, hiç Lubu falan yapmadıysanız mecbursunuz. Başka bir şey yok. Elizabeth, Belisarius o tarz devam etseniz de Fatih de buffçı destekçi olduğu için arkada iyi olacaktır. Ama Ahsoka falan var, şeyler var. Yani yine bence aslında bir yandan gerek yok. Genelde vali komutanlarını çok sevip böyle almak isteyen insanlar oluyor. İşte abi vali komutanı kötü olmaz, mutlaka alayım falan diyenler oluyor da. Oluyor ya. Bak oluyor gerçekten oluyor yani. Olunca oluyor. O zaman bugünlük bu kadar diyelim. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. Abone olmayan varsa lütfen abone olsun. Adem sana ayrıca teşekkür ederim. Bütün destekçilere de ayrıca teşekkür ederim. Ne diyorsun abi ya? 5.6 milyon doruk parası mı var ana hesabında? Ya 5.6 milyon doruk parası nedir ya? Gerçekten şaka gibi ya. 5.6 milyon yani
5 milyona böyle biraz uçuk diyordum. 5.6'sı var bir de 600 600 bin doruğu var bir de. Hani 6 küçümsemiyorum, 600 bin doruk. Bakıyoruz 1K doruğumuz var ya. Gerçekten yani inanılmaz bir şey ya. 5.6 milyon kitlendim. Ya inşallah bu arada bu kalelerin şeyi restorasyon kadar çok değildir. Ben o kadar yüksek olacağını düşünmüyorum. Mesela hani burada 130-120 günler falan başlıyordu. Geliştirme biliyorsunuz. Restorasyon 4 bir de yani 5 de değil. Bakın burada iz- şu an ismini unuttum ama izleyicilerden bir arkadaşımız söylemişti. Hani buff değil de kapasite artışı olur gibi demişti. Bakalım ne gelecek? Yani burada işte 2000 mi artacak? 5000 mi? Mesela daha önceden 26'dan 2500 artmış. Burada daha fazla artmış. Burada da 2500 artmış. Burada 3000 artmış. Burada da 3500 artmış. Burada özellik yazmıyor. Yani burada büyük ihtimal zaten yine araştırma hızlandırma buff'ı verir. Burada da saldırı tüm birim türlerinin saldırısı verebilir diye düşünüyorum. Buralarda bir zahmet hız versin. Çünkü TS7'yi basmak bile korkunç bir zaman alırken 8'i 9'u düşünemiyorum. Yani şunları bayağı bir hızlandırma verirse çok iyi olur bizim için. Ya da Adem'in dediği gibi Fancy Karate oyunun bize kurduğu bir tuzak. Harcamaya yönlendiriyor bizi. Abi 5.6 milyon çok korkunç bir rakam. Yani eğri oturup doğru konuşalım. Korkunç bir para. 5.6 milyon dorukla sıfırdan oyuna başlayan biri çok rahat balina olur. 5.6 milyon doruk. Bakın 5.6 milyon doruk. Şuradan en pahalı pakete bakıyorsun 10K doruk. En pahalı paket de yok ki şu an hani görelim ama 10K doruk yani hani öyle söyleyeyim size. Bakın en pahalı paket o da ya 10K doruk. 5 nokta şu an 560 tane en pahalı paketten alırmış adam ya. 560 tane. Yardım sayısı bence de mutlaka artmalı. Yani korkunç bir rakam. Abi bence şöyle yapın siz onu. Ee, Yapamayacak biri değil çünkü. Yani ne kadar tabii şey olur bilmiyorum ama benim krallığımda olsa konuşurum. Krallıktaki etkinliklere aktif katılan işte KVK'larda, yani çöl savaşlarında ilk 30'a giren Krakenler hariç. Senin gibi Kraken adamın öyle şeylere ihtiyacı yok. Bu tamamen krallığın gelişimi için konuşuyorum. İlk 30'a giren Krakenleri düştükten sonra, balinaları düştükten sonra ki adamlara doruk hediye etsin. Hem krallığınız hızlı gelişir, hem güçlenirsiniz, hem de aktiflik sayınız artar. Onunla bence o kadar yakınsan konuş.
Böyle bir şey yapabilir. Ha, onu etkiler mi? Komik meblağlar etkilemez. Atıyorum ilk 30'daki adamlara 5'er K doruk atsın. Atsın yani ne olacak? 5K doruk ne? Adam 5,6 milyon doruk almış hesabına. 5K doruk dediğin 2500 TL yaptı sana ne yaptı? 40 dolar falan yani. 40 dolardan daha pahalı yaptı. Senatör hoş geldin. Zafer abi de mesela bizim Türklerden Zafer abi de böyle bir şey düşünüyordu. Abi adamın krallık dağıldı ya. Yani böyle koca yürekli insanları kaçırmayın. Türkoğlu hoş geldin. Abicim siz bilmiyorsunuz yapmayın. Bak senin krallıkta Emin vardı. Sen Emin'in krallığındasın değil mi Türkoğlu? Adını çünkü şey olarak hatırlıyorum oradan. Emin abimize söyleyecektin. Emin abimizin Türkiye'de cami yaptırmışlığı var. Adam hayırsever bir iş adamı. Abi diyecektin her birimize aktif olursak atın 5'er K doruk yapacaktı. Samet çok şey kaçırdın ama tekrarını Allah'tan izleyebilirsin. Bizim Froike'miz de yardımsever bu arada. Gerçekten o da yardımsever. Destek oluyor yeri geldiğinde. Güzel destekler sağlıyor. Ben tabii ki şahsi olarak bir şey istemedim. Ama kendisi krallığa destek olan bir kraken ve gerçekten sıfır ego, inanılmaz iyi bir kraken. BlueStack evet. Evet yani hani onun da babalıkları var böyle krallığına karşı yaptığı. Ve bence zaten krallığın birincisi bu kadar ciddi yatırım yapan hani böyle şey krallıktan bahsetmiyorum. Adam 160 milyonla krallık birincisidir öyle değil. 400 milyonlar artık 500 milyonlar. Zaten eğri oturup doğru konuşalım. Bu adamlar gerçek hayatta da iş insanları. Yani ciddi bir gelir kaynağı var. Tabii ki de krallığında sevdiği insanlara yardım etmek, bunları zora sokacak ya da böyle çok zorlayacak noktalar değil. Yapabilirler. Komik meblağlar, komik rakamlar. Adam bir mekana gittiğinde zaten bunu veriyor. Hangi ülkede buluşacaksınız diye sorayım abi o zaman sana. Mustafa, kanuni özel sebeplerden dolayı bırakmak zorunda kaldı oyunu. Yani gerçek hayatta biraz daha zaman ayırması gerekiyordu. Özel hayat. Senatör, dediğin gibi karate onu konuştuk zaten. Hesabında da 5,6 milyon doruk varmış. 5,6 milyon. Yani meblağı düşünemiyorum ya. Yani gözümde şu ekranda şurada şöyle 5,6 milyon görsel canlandıramadım bile. Gerçekten öyle bir durum. Antalya güzel şehir abi. Seni de zaten en iyi şekilde ağırlayacağına hiç şüphem yok.
Gösteremem Arif. WhatsApp web'i kapattım. Sizlerden ricam arkadaşlar, videoyu beğenmeyi unutmayalım lütfen. Arifçimin attığı bir fotoyu açayım. Hani bir bakayım, yine kıramıyorum, ben kimseyi kıramıyorum ya. T7, T8, T9 askerlerin saldırı, defans, HP yani can değerlerini atmış Arif. Tabii ki çok fark var bu arada. T8 ile T7 arasında da çok fark var. Bir de sanırım Fancy'nin Arthur'unu atmış. Evet, Karate'ninmiş. Çantasını atmış. Ama zaten hepimiz biliyoruz Arif. 17.222 gün hızlandırması var çantasında. Evet. Araştırma değil de ortak hızlandırmadan bahsediyorum. Bakın, araştırma 4867. Yani çantasında korkunç bir hızlandırma şeyi var. T8'i mi? Yani bir dakika, o zaman tekrardan WhatsApp web'ten açayım. Dosyamızı şey yapalım. Yani tabii ki bu böyle tam netleşmeden bilgileri paylaşmayı çok sevmiyorum. Yoksa neler neler var. Daha önce mesela şeyi Roland'ı göstermiştim. Daha bu sezon falan yok. Roland'ı 2 ay. Ne 2 ayı? Daha da önce gösterdim. Mızrak kompuna gelecek yeni buffçı. Çok da güçlü mesela. Roland'da birikim yapıyorum. Şimdi hemen dosyayı indiriyorum ve sizle paylaşıyorum. Hepsini indireyim. Arifçimin attığı her şeyi indireyim. Hepsini göstereyim. Arifçim de mutlu olsun. Benim WhatsApp'ta coşmuş o sırada. Zebil gibi mesaj vardı. Bir de bunları da şöyle alıyorum hemen. Evet, ekranımı da sizlere yansıtayım, paylaşayım. Bu ne zaman alındı bilmiyorum. Karate'nin gelir birazdan ekran bu arada. Evet, ekran gelmedi. Size gelmedi daha doğrusu. Bu uygulama beni gerçekten yoruyor ya. Gerçekten. Bugün çok yordu. Şöyle yapalım. Şunu da şöyle açalım.
Çok kısa ekran gidecek arkadaşlar. Kusura bakmayın. Hemen açacağım. Bu karatenin Arthur'uymuş. Gördüğünüz Power. Bu çantası arkadaşlar. Bak çanta görseli 17.222 gün ortak hızlandırma. 2898 gün inşaat. 4867 araştırma. Eğitim 2549. Heal iyileştirme 2025. Yani bazı şeyler için erken diyoruz ama bu adamın yapacak hiçbir şey kalmamış mesela. Ne yapsın? Yeni hesap alıp onu geliştiriyor bu sefer. Bir de esas sorularına geldik. Evet, T6 askerlerin kılıç, mızrak, süvari, okçu. T7'miz var şu an bizim arkadaşlar. En sonki askerler bilmeyenler için söyleyeyim T7. Bakın T6'dan T7'ye 34 güç artmışken T7'den T8'e 48 güç artacak atakta. İşte defansta daha fazla. Burada da gerçi yani 45 civarı artmış. Burada daha fazla artacak yine. T8'i açanlar bir anda güç patlaması yaşayacak. O net. Hani T8 adamın karşısına T7 ile çıkmak biraz sıkıntı. T6 ile T7 arasındaki farktan bile daha fazla olacağı için T7'niz güçsüz kalmış olacak. Bakın 56 fark var mızraklar arasında. Şuraya bak, okçuya bak. Zaten en çok vuran biliyorsunuz okçular arkadaşlar. Mızrakları o yüzden okçuyla yani bir Kiros'u durdurmak istiyorsanız karşısına okçu gönderin. Güçlü bir okçunuz varsa. Saldırıları çok yüksek çünkü. Counter'da yemediği için rahat bir şekilde. Yani kılıç da okey zaten counterladığı için kesiyor da okçular da normal şartlarda güçlü bir okçuyla güçlü bir mızrakçı kapışırsa mızrakçı değil de okçu alıyor genelde. İnşallah yorum alanım donmamıştır. Şey gibi görüyorum ben. Sohbet alanında sanki donmuş gibi görüyorum. Bir test yapayım. Tamam. Geliyor. Gelecek. Geldi. Okey. Mesela T8 ile T9 arasında daha da korkunç bir fark var. Artış oranını görüyorsanız çok çok fazla. Yayında falan bir problem yok değil mi?
Arif ses versene bana. Şu an bir şey oldum. Yayında problem var mı düşüncesi sardı. Şimdi baktığımızda bir an sohbet durunca dedim yok mu falan. Defansın artışa bakar mısınız? 100 artmış ya, 100. Yani T9 gerçekten e, üzülerek söylemek durumundayım ki bir süre sahalara inemeyeceğiz gibi duruyor. Yani bu mevcut durumu çok değiştirecek bir güncelleme. Krakenler aşırı güçlenecek. Bizler maalesef biraz geride kalacağız ve aradaki fark çok fazla. Yani T9'lu bir adama gidip kafa atmak, yani sen 5 kompla bile insan şu adamın şu güç nedir ya? Askerin gücüne bakar mısın? T7 ile T9 arasındaki. Bizi maalesef parçalayacak gibi görünüyor. Kale sıfırlamaları Krakenlerin daha kolaylaşacak gibi. Biz bunun önüne geçilmesini istiyorduk. Tamam, bu bütün gün böyle övdük, güzel konuştuk ama şimdi olumsuz yanlarına da baktığımızda gerçekten birçok arkadaşa katılıyorum. Oyun tabii ki güncelleme yapmalı. Krakenleri böyle gerçekten Godoman dediğimiz arkadaşlarımızı düşünmeli. Ama bunun için çok erken. Yani bunun için oyunun %90 oyuncuyu harcamaması gerekiyor. Çok fark var abi. Yani şu tabloya bakınca çok ciddi fark var ya. Bir süre kaleden çıkmayacaksın demek bu. Krakenler şu an piyasayı tekrardan ele geçirecek demek bu. Ve Kraken'i olmayan krallıklara geçmiş olsun. Geçmiş olsun. Silindiniz. Bitti. Hiper güçlü krallıklar dışında pek hayatta kalan krallık olmayacak gibi. Burada işler çok zorlaşacak. Bu güncelleme için aşırı erken. Yani şu an şunu manzara ile karşılaşınca abi T7'ye bak. Gözünüzü seveyim yani. Hani şu T9'a bak ve T9'u Krakenlerin ben böyle çok uzun süre açamama gibi bir durumu olacağını hiç zannetmiyorum. Basit bir örnek veriyoruz. Oktay abimizin de dediği gibi adamın hesabında 5.6 milyon doruk var. 5.6 milyon dorukla bu adam ne kaynak sıkıntısı çeker, ne hızlandırma sıkıntısı ki zaten çantasını gördük. Hızlandırma sıkıntısı yok. Ne de başka bir şey çekecek. Maddi zaten sıkıntısı yok. İşimiz zor. Gerçekten çok zor. O yüzden bu güncelleme gelmeden benim nacizane önerim savaşabildiğiniz kadar savaşın, erdemlerinizi kasın. İleride çok zorlaşacak. Çok zorlaşacak. Ve 2026 gelmeden yatırımınızı doğru yapın. Karşımızda böyle bir şey bekliyor bizi. Böyle bir tablomuz var. Yatırımsız bunları açma gibi bir şansınız da yok. Evet. Maalesef oyun birazcık şu an parayı veren düdüğü çaları bir tık daha arttırıyor. Bir tık daha arttırıyor. İşlerimiz zora girecek. Benim şahsi düşüncem bu yönde. Hemen tekrardan oyun ekranına dönüyorum. Çünkü ekranda öyle bir hata oldu ki sohbeti kaçırdığım için ben sizle sohbet konusuna giremedim.
Şimdi tekrardan ekranımı açacağım. Çok kısa bekletiyorum. Yorumlarınızı okuyacağım bir yandan. Ee, Oktay abim de atmış, şimdi görüyorum yorumu. Ben de ekranlarda YouTube'umda da problem oldu. Telefondan açtığım halde şey oldu. Yorumlarınız dondu. Okuyamadım o yüzden. Hatta bir tedirgin oldum. Şimdi nerede kaldık? Hemen oradan yorumları okuyacağım. Sonra Oktay abinin attığı şu X'teki ben 5.6'yı yan yana görmek istiyorum. $5.36 milyon. Bakalım. Evet, kaynak Arif arkadaşlar bu arada. Görseli Arif attı. 2025 özetinde niye ben ikiyim Arif? Birinci kim? Arif, seni engelliyorum, banlıyorum. Oktay abim Güncel Artur'u da atmış. Onu da açacağım şimdi. Hala yorumları okuyorum. Paşa yazmış, yayın temiz demiş. Şu an görüyorum. Ben de bu yorumların hepsi gitti bu arada. Yoktu, dolmuştu. T9'da birliğin hızı da artıyor. Evet. Speed. Farkındaysanız en alttaki SP'de speed hız demek. Yani hızın kısaltması. Birliğin hızı da artıyor. Yani bu grafiğin çok böyle yanlış olma ihtimali yok. Belki birazcık rakamlar farklı olabilir. Arif'cim çok teşekkürler. Sağ ol. İnşallah hep böyle dediğin gibi bereketli geçer. Şimdi o X'e geçiyorum. Oradan görüntüleri çekip hemen döneceğim. Görüntüyü bir süre yine gidecek. Çünkü X'e girmem gerekiyor arkadaşlar. Çok kısa maalesef ki bir görüntü gidişi olacak. Ya da size şöyle o sırada bir oyun ekranı falan vermeye çalışayım. Neyse, zaman kaybetmeden X'e geçiyorum. Kusura bakmayın. Buradayım. İçiniz rahat olsun. Sadece Oktay abinin attığı görselleri indirmek için bir siyah ekranla karşı karşıyayız. Şimdi güncel Arthur'la evet, hemen bunları da ana dosyanın içine atıyorum. Sonrasında
açıp size gösteriyorum. İndirilenlerden şöyle çekelim. Şuraya da patlatalım. Şuradan da hiç böyle bir meblağ göreceğim aklıma gelmemişti ama gerçekmiş. Bugün bir sürü gerçekle, hiç görmediğimiz gerçeklerle yüzleştik. Hop, birazdan geliyor ekran. Evet, güncel karatenin Arthur'lu kompunun gücü. Serkancığım hoş geldin. O gift benim bu arada Serkan attığın. Onu da eşim yapmıştı, Shrek'e benzetmiş. Ben de Cadılar Bayramı'nda Negan olmuştum. Beni daha da farklı bir şeye çevirip yapmıştı. Komiğime gitti. Abonelere özel giftlerin arasına, yani çıkartmaların arasına koymuştum. Çok komik bir haldeyim. Ya tabii ki ben değilim, yani surat falan böyle bir farklı bir şey. 60 milyon güçlü adamın 50-50-50. Zaten geliştirecek bir şey kalmamış. Teknoloji bonusu da 32,4 milyon. Yani. Evet. Geldik esas bomba görsele. Böyle bir şey var mı? Böyle bir şey var mı? Bu nedir arkadaş? Bu nedir ya? 5,3 milyon. Sen bu paraları ne ettin? Nerede yedin? Milyon, milyar. Ne yapıyorsunuz? Ne yapıyorsunuz arkadaşlar? Şöyle tam net görünüyor mu ekranda? Bunu full screen mi yapayım? Ne yapayım? Görünmüyor mu? Dur dur göstereyim, tamam. Tam görünmediğini fark ettim şu anda. Şu an görünecek ama. Çok zoomladım. Serkan'ım ne attın? Bak yine WhatsApp web'i açtıracaksın bana. Dur bir yandan siz bu milyon milyar sayarken Serkan'ın attığına bir bakayım. Evet, Serkan'ımın attığı görselde de şu var. Krallık 272'deki bir arkadaş Derek, gerçek adamı bilmiyorum. Derek yazmış. Cumartesi 20 Aralık saat 9'da Taychung'da kopmaca demiş. Eğer demiş Görkem'de ilk bine girerseniz partide eğlenebiliriz demiş. Yani adamlar motivasyon için, destek için farklı yollara başvuruyorlar. O da ilginç. Gördünüz şu anda zaten Doruk. Yalan değil.
taklit değil. Buradan tavsiyeler de alabilirsiniz. İşte ilk 1000'e girene parti düzenleme ya da işte ilk 20 kişiyle beraber bir restoranda yemek yemeye gidilebilir gibi falan filan. Artık kendiniz yaratırsınız. Ama yani şu çok korkunç bir şey ya. O kadar basitleştirilmiş duruyor ki hala inanasım gelmiyor. Bu It's Gaming 26 26. Hay. Gerçekten inanılmaz bir şey ya. Bu gerçek fans mi? Adam yayına mı bastı? Fancy gerçekten Fancy'nin Arthur'una da bakın. Çok komik bir şey oldu burada. Neden benim hesabıma bakıyorsun dedi bu arada arkadaşlar. Tabii ki ben bu yazıyı görünce bir komiğime gitti. Adamın kendisini beklemiyorum ya da biriniz Fancy Karate diye account açıp da beni mi hesap açıp beni mi kandırıyorsunuz? Çok komiğime gitti ya. Gerçek fansıysan bir 10K at. Aynen bak Arif güzel noktadan vurdu. Gerçek fansi bunu yapabilecek güçte biri. Çakma fansi ise bizi güldürebilecek bir insan. Güzel ama yani. Mert fake olabilir ya. Şimdi nereden bilelim gerçek fansi mi? Ama girişi çok güzeldi. Bu arada bu görseli gösterdim mi ben size? Şu an aklıma geldi. Bunu galiba göstermedim incelemek için. Kale görünümünün nasıl değişeceğini gösteriyor. Abi gerçek fansi mi? Aha gerçek fansi. Vallahi gerçek fansi geldi yayına ya. Fansi? Gerçek çıktı. Ana. Abi ben şok. Niye önceden uyarmıyorsun? Ana. The man is here. Welcome bro. We are a big famous. Muhammed abimiz de burada. Bir yandan yorum okurken, konuşmaya çalışırken hayranınız ya Fancy. T9'u ne zaman açacaksın Fancy? Çıktığı an açabilir misin? Gerçekten Fancy'nin olması beni şu an şaşırttı, mutlu etti. Serkancığım sen mi haber verdin? Ne oldu bir anda böyle? Fancy you are big fan. We take you as our role model. Fancy. Tüm gün sabahtan beri senin hesapları inceledik. Seni konuştuk Fancy. Ya ben bu yayını unutamam arkadaşlar. Bu yayını unutamam gerçekten. Şöyle hatta linki de geçiyorum. Fancy'mizin şeyini sabitleyeceğim. Şu çok komime gittiği için neden benim hesabıma bakıyorsun mesajını sabitlemek istiyorum. Ya işte ben şu an bizim
Türkiye'mize hitap ettiğim için İngilizce konuşmam çok doğru olmaz. Bu sefer arkadaşlarımız da tam şey yapamaz ama yazı diliyle İngilizce şey yapabilirsiniz, konuşabilirsiniz. I understand Fancy, no problem. Serkancığım teşekkürler. Çok teşekkürler. Oktay abim zaten çeviriyor bak hemen. T9'u ne yapacaksın Fancy? Ben mecbur Türkçe konuşuyorum. Zaten sizler için de Türkçe konuşuyorum arkadaşlar. Hani moderatör edasıyla mecbur bu şekilde ilerleyeceğiz zaten. Stesse'den sonra ikinci T9'u ben açarım yazmış arkadaşlar. Ben Stesse, evet Stesse'miz var. Ama bence Fancy'nin Stesse'den çok bir farkı yok. Hani aralarında ne fark olabilir? Zaten ikisi de up en tepelerde ve en üst düzeyleri görmüş insanlar. Şöyle baktığımızda Fancy'nin çantaya bakar mısın abi? Gerçekten Sinan bak şu an onu gerçekten ya bak hiç o açıdan düşünmemiştik ama abi o kadar alımı yapmak bile zahmetli iş ya. Ya da şey yapmak lazım. Artık oyun yönetimiyle bir bağlantı kurup kardeşim ben sınırsız kaynağa sahip bir milyarderim. Ben senden 10 bin doruk parası alacağım. Ay düzeltiyorum 10 bin diyorum bak fakirliğe gel şimdi 10 bin diyoruz. 10 bin ne ya? 10 milyon doruk alacağım. Orası da doğru Arif. Tabii ki kendi uğraşmıyor zaten. 4 tane hesabı aynı anda kontrol edemez de. Stesle yakın arkadaş olduklarını bilmiyordum. Ama benim bildiğim abi Oktay abi bu arada sana söylüyorum. Stesseler bütün krakenlere mesaj atıp çağırdılar. Yani mesela amaçları ne onu da çözemedim. Bütün krakenleri tek bir krallıkta toplarsan nasıl eğleneceksin ki? Bir de kale sıfırlarken atıyorum o krallıkta 20 tane kraken olunca hanginiz kale sıfırlayacak? Yani kime yetecek abi rakip? Mesela onların mantığı hiç anlamamıştım. Bizim Kanuni'ye mesaj attılar, Froike'ye mesaj attılar, God King'e mesaj attılar. Herkese mesaj attılar ya, bütün krakenlere. Aa, eski speed up'ları mı bu? Çantanın güncel hali değil mi bu? Demek ki daha da artmış. Arkadaşlar bu eski, geçmiş bir bilgiymiş. Şu görseli hiç konuşmadık bu arada. Burada da hepsinin toplu hali vardı arkadaşlar. Etkinliklerin falan nasıl olacağı. İngilizce diye sanırım ben paylaşmak istemedim. Şu an denk gelince gözüme çarptı. Burada kale görünümünün nasıl değişeceğini gösteriyor. Çağ atlayacağız biliyorsunuz. Şu an 5. çağdayız. 6. çağa geçeceğiz. Araştırma research kısmını gösteriyor. Askerlerin daha yüksek seviyeleri gelecek demiş ama görselleri bu T7 ya. 2 çentik var. Şey değil. 8 olarak görmedim ama yoksa 8 mi bu? Çünkü burası 15 değildi diye hatırlıyorum ben. 10'du. O zaman burası T8 askerler. Sonrası 15 olacak.
Mehmet Ali, kafede kağıt çok mantıklı. Beraber batak atarız. Arif o galiba şeydi ya. Senin hastanesi var dediğin John. John'un hastaneleri var diye hatırlıyorum ben. Abi zaten sitesleri de Mavkit, Kavkit hep onlar çağırdı, topladı, arkadaşlık yaptı. Güncel hızlandırmayı da o zaman tekrar indirmeden fotoğrafı açaraktan söyleyeyim. Attıysan abi. Hemen bakıyorum. Arkadaşlar eskiyi de açayım. Kıyaslama yapalım. 17.222 gün değil, 17.250 gün olmuş burası. 2.929'a çıkmış. 4.898 gün olmuş. 2.572 gün olmuş. Bu da bir güncük artmış. Bir güncük. Mini mini. Ama gerçekten korkunç bir güce sahip. Kendisini gerçekten takdir ediyorum. Ee, Gerçekten çok takdir edilen, sevilen ve tüm server'ın yani daha doğrusu Age of dünyasının tanıdığı bir insan Fancy Karate. Çünkü her krallıkta neredeyse hesap açıyor ve insanlarla iyi geçinen, egosu olmayan, sevilen bir insan. O yönden çok takdir ediyorum egosu olmayan insanları. Bakın arkadaşlar burada upgrade yani yükseltmek için ihtiyacınız olacak olan maddeyi zaten gösteriyor. Şuna ihtiyacınız olacak. 30'dan 31 için 200 istiyor. Buradaki 200'ü elde etmek çok mu zor? Bu 12 günlük bir etkinlik, buna aldanmayalım. 20-20-20 vermiş başlangıç için. Valide 5-5-5 veriyor. Çölde veriyor aynı şekilde. Aşırı zor görünmüyor. Ama çok kolay da değil. Çünkü sadece bir seviyesi 200 tane istiyor. Daha sonralarında bu artacaktır diye düşünüyorum. Sinan dediğin gibi gerçekten 4 hesabı da düşününce bu arada Pro Killer diye Hintli bir arkadaşımız daha var. Onun YouTube hesabı da var bu arada. Bayağı en başından beri tanıştığım, sevdiğim bir arkadaş o da. Hintli bir iş insanı. E, Hatta ilk Arthur'uyla savaşmıştım zamanında. 77'deydi o zaman. Onun da iki hesabı var. O da yani çılgın ya, gitti. Ana hesabı o kadar güçlü olmasına rağmen dedi ki ben ana hesapta bazı hatalar yapmıştım. Yeni hesap açacağım dedi. Yeni krallıklardan birinde gitti yeni hesap açtı ve gerçekten yine aynı şekilde yatırım yaptı. Arthur Martur hak getiri açtı. Yani yapıyorlar bunu. Krakenler yapabiliyor bunu. Yapabilecek güce sahipler. Özel jetleri falan var Arif onun da. Procumun YouTube hesabı da var bu arada. İsteyen takip edebilir. Pro Killer AOE yani Age of Empires'ın kısaltmasını yazarsanız çıkar. Hatta videolarımdan birinde yorumu vardır. Oradan ulaşabilirsiniz. Ah Fancy'nin yorumunu da alsaydık keşke. Abi sen söylesene Fancy videolardan birine yorum atsın. Kalıcı kalsın. Bu canlı yayın olduğu için yorumu olmayacak.
Ya da bu videonun altına yorum atabilir ya. Doğru, bu yorumun altına da atabilir. Burada dikkatimizi çeken diğer nokta 15 tane seviye olacak. Normalde buralara hep 10 koyuyorlardı. 15'e çekmişler. Yani daha zorlaşacak. Doğal olarak T9'un açılması burası da daha zor olacaktır. Çünkü eskiden 5'te açılırken belki bu sefer 5'te açılmıyordur, 10'da açılıyordur. Zaten bakın burada sayısını görüyorsunuz, 111 güncelleme. Aynı şekilde ekonomi kısmına geliyor. Üretimi arttıracak şekilde. Bakın bunlarda da istiyor bu arada. Bunda da araştırma konusunda da dikkatinizi çektiyse istediği şey gerçekten abi ya. Vallahi mutlu oldum ya, bu yayın böyle yayıncılık tarihimin en güzel yayını oldu. Fancy de geldi ya, yani şaşırdım. Bir ama yorum atsın, imzasını atsın ya, evet ya. Bir yorumunu isteriz. Sinancıma da katılıyorum bu arada. Free to, free to play oyuncularına sabırlar diliyorum. Research araştırmada da gördüğünüz gibi yine bir ekstra materyal istiyor. Bakın bunu binalar için istiyordu anahtarı. Araştırmalar için de balta gibi bir şey istiyor. Bunu da yine aynı şekilde çölden, etkinlikten ve valide araştırmayı almak daha zor. Gördüğünüz gibi daha yüksek puanlara koymuş. Yani binalar için daha kolay toplayacağız ama araştırma için daha kısıtlı gelecek. Çünkü binada 15 tane almışken, örnek veriyorum burada 5-5-5 dersek, araştırma için sadece 5 tane almış olacağız. Sanmıyorum Adem bu arada o şekilde olduğunu Fancy'nin. Zaten şöyle bir gerçek de var. Oktay abimiz de burada dedi. Ben kendisiyle, yok pardon ya, o Furo 2'ydi. Fancy ile buluşacaksın diye bir an şey yaptım da yok, Furo 2'ydi o. Bu şekilde arkadaşlar. Merkezin de seviyesini arttırınca 4K artacakmış buradaki görsele göre. Az önce sormuştum. 3.5'da en son 4K artıyor tek bir seviyede. Daha sonralarında daha da artıyor olabilir. Günler o kadar uzun görünmüyor korktuğumuz gibi. 33 gün. Bunu göstermemiş çakallar da. Şehir merkezini bir seviye atlatmak 33 gün. Hiçbir şey. Mesela Fancy pıt 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 ilerleyecek. Kaynak olarak yüksek bu arada. Restorasyon kadar koymuşlar. 59 milyon diye görüyorum ben burada. Büyük ihtimalle zaten böyle çıkacaktır. 59 milyon sırf bir seviye için ciddi bir kaynak. Çünkü sadece şehri 31 yaptın okey, ama 32 yaparken sana diyecek ki git savaş salonu yap, git sur yap. Onlara da böyle kaynak ayıracağım derken kaynak gerçekten oyunun en değerli şeyi olacak. Mutlaka kaynak kasın. Ademciğim, istersen bu tarz diyaloglara girme.
Sinan dediğin gibi Krakenler ayrıca hani zaten Town'dan buradan 4K 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 artarken ekstradan çok deli %30'luk buff'ları da bastığında zaten ana ordu gücü kapasitesi artmış birinin %30 buff'ı da daha fazla etkili olacak. Bir 150K'ya %30'luk buff var. Bir de 200K'ya %30'luk buff vermesi var. Doğal olarak daha fazla asker verecek. Ersen hoş geldin. Evet, gelecekte bizi bekleyen şey tam olarak budur. Bir sayfayla özetini geçeceksek 6. çağa geçiyoruz. Ben erken olduğunu düşünüyorum. Ee, Bu konu için bence bayağı erken. Ama yapacak bir şey yok gibi şu anda. Ha, toplu Catherine'e mesaj atabilirsiniz. Bunu yapabilirsiniz. Eğer olumsuz düşünüyorsanız süper kor oyuncularından bahsediyorum. Mesajlar atabilirsiniz. Birçok kişi bunun erken olduğunu düşünüyor zaten. Hepimiz için hayırlısı diyelim. Ben oyun oynamaktan keyif alıyorum. Ama biraz işleri zora sokuyorlar. Ayak uydurmak zorlaşacak. Aradaki güç farkı da çünkü askerlerin çok fazla. Yani T9 ile T7 arasında çok korkunç bir uçurum fark var. Abi sana net katılıyorum. Çalışıyorlar ama bazı şeyler için zaman vermeleri lazım oyunculara da. Yani biz bile onların hızlarına yetişemiyoruz. Öyle bir gerçek var şu an. Yani hızlarına yetişemiyoruz. Gerçekten çok çalışıyorlar. Biraz ara versinler. Bir yıllık izine çıksınlar. Dinlensinler. Adem, o tarz konuşmaları hoş karşılamıyorum. Bilgin olsun. Bir tane mesajını sildim. Yani bu farklarla ne yapacağız bilmiyorum. Benim T8'i açmak bence çok zor olmayacak. Ama T9 bayağı zor olacak gibi. Zaten araştırma görseli de onu gösteriyor. İşimiz var. İnşallah ara verirler abi. Versinler çünkü yani bu T9'u açmamız bence 2026'nın 7. 8. ayına kadar gelebilir diye düşünüyorum. Daha şeyi bitirmedik ya. Paralı askeri fulllemedim ben mesela. Hemen şöyle bir geçiş yapayım. Buraya mesela umarım daha şu an bir şey getirmezler. Yani bunları geliştirmek de uzun zaman alıyor. Bu sefer iki taraf aynı anda gelirse küçük esnafın işi daha da zorlaşır. Hangisine hız yetiştireceksin? Çok zor.
Çok zor. Yani paralı askerle ilgili umarım kalkıp da yeni bir şey getirmezler. Bari onu bıraksınlar, salsınlar. Telegram grubum yok maalesef. Bizimkiler kuracaktı ama ben Telegram'a çok şey yapmıyorum. Katılmıyorum. Kullanmıyorum da uygulama olaraktan. Bir ara kullanmıştım da yani gerçekten yorucu oluyor birçok kanal. O yüzden Telegram kullanmıyorum ama normalde bir Telegram bizim krallığın kendi içinde var. Ama benim şahsi olaraktan diğer krallıktaki arkadaşlarla konuştuğum ve yayın izleyicileriyle buluştuğum WhatsApp kanalımız var. WhatsApp'tan konuşuyoruz. Artık WhatsApp'a da zaten kanal özelliği geldi diye biliyorum. Çok araştırmadım, şeyini yapmadım ama WhatsApp'ta da var. Senatör bence de civciv kalabilirim. Gerçekten öyle olabilir. Ne yapacağız bilmiyorum. Hakkımızda hayırlısı diyelim o zaman. Bu arada son kez tekrardan hatırlatayım. Açıklamaya bıraktım. Oradan hatta şöyle bir bakayım. Referans linkine tıklayaraktan mutlaka kayıt olun. Şuraya da bırakıyorum. Tekrardan kayıt olduktan sonra alışveriş yapacaksanız Pazar Oyun 3 koduyla alışverişinizi %3 indirimli bir şekilde yapabilirsiniz. Ayrıyetten çekilişim var. Oradan da çekilişe katılabilirsiniz. Fansecim bir yorum atmadan gitmiş, üzdü beni. İnşallah bir dahakine diyelim. Yeni gelen arkadaşlar ve videoyu beğenmeyenler varsa lütfen beğensinler. Zaten şöyle senatör bence bu araştırmalar gelince 206 Kraken denmez. Yani araştırmalar sana aşırı güç verecek. Kick'te Sinan açmıyorum ya. Kick'te yayın açmıyorum maalesef. 200'ün altına Kraken denmez. Güç patlaması zaten yaşanacağı için hem binadan hem araştırmadan ortalama artık balinaların gücü 200 milyon olacak. 200'lere balina diyeceğiz. 300 ve üzeri Kraken olacak gibi duruyor. Oktay abi sağ olasın. Yorum atarsa sevinirim. Aynen Sinan. Kick hesabım var ama Kick'te hiç takipçim yok. Açmıştım öylesine duruyor. Hani hiç kullanmadım işin gerçeği. Kendinize çok iyi bakın. Bugün benimle beraber videoya eşlik ettiğiniz için de çok teşekkür ediyorum. Hepinize ayrı ayrı teşekkür ederim. Kıymetli ve değerlisiniz. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın arkadaşlar.